When you look my way, it gave me shiver. It's like I've waited all my life. When you said my name, it warmed me a little. It's like the sun came out tonight. Came out tonight. It feels so right. Don't leave me lonely. Wanna make you stay. Clock and breathing and you feel right. Let go, 'cause we don't need to say. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni güne, dop dolu olan, bilgi dolu olan bu yeni güne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umuyorum ki iyisinizdir. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Yorumlara yazın. Şu anda tam birebir şu anda görmesem de ders arasında veya gün sonunda hepsini merakla okuyorum yani yorumlarınızı. Bilginiz olsun. Hala çok heyecanlıyım. Her yeni günde başarı, her yeni günde biraz daha ilerleme, her yeni gün yenilik. Bunlar da beni çok heyecanlandırıyor. Bugün de çok güzel şekilde dersimize devam edeceğiz. En sonki dersimizde bunları çalıştık. Kalıbın isimlerini yazdık. Tabii ki siz bunu istediğiniz gibi yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Daha ben ne gözüme hoş geliyorsa onu yapıyorum. Şöyle bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Bu kalıbımız tesettür kalıp. Ama şöyle bir şey düşünebiliriz. Yahu ben bu sistem üzerinden her şeyi artık çıkartabilirim. Evet, bakın bu sistem üzerinden İstediğimiz her şeyi çıkartabiliriz. Önemli olan vücuda kumaşı sağlıklı oturtturmak. Belli başlı şeyler olur. Bu şu anda tesettür. Tesettürde tabii ki rahat biraz daha. Verev hataları tesettürde çok fazla çıkmıyor. Ama kısa bedenlerde veya strapless bedenlerde, M yaka bedenlerde verev hataları var. Bu noktaları da öğrendikten sonra artık siz ve biz hepimiz özgürüz. En güzel şekilde bunları başaracağız. Sevgili arkadaşlar, büyütme ile alakalı bu konulara da geleceğiz. Ama acele etmiyorum. Adım adım sağlıklı şekilde bunu ekmek istiyorum. Ektikten sonra zaten siz de Allah'ın izniyle bunları başaracaksınız. Benden daha da iyi olacaksınız ve daha da ilerleyeceksiniz. Ben eminim, biliyorum. Benden daha iyileri var. Sizin içerinizde de elbette var ve bunu başaracaksınız. Benim gibi değil, benden daha iyi olacaksınız. Yol burası. İnşallah daha da iyilere beraberce gideceğiz. Hazırladık. Hiçbir şey, kimsenin eli değmedi. İğne dahi kımıldatmadım. Bir önceki dersten kalan devamını yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada bu ürünü bitirdikten sonra bunun neyi var? Mesela biz bunu yarım beden olarak, drapajda yarım beden olarak çalışıyoruz ki çünkü bu tarafı kopyalayıp o tarafa alıyoruz. Yeni arkadaşlara söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, biz bunu yarım alıyoruz. Yani bu sektörde yeni olan arkadaşlara söylüyorum. Yarım alıyoruz. Sonra ön parçayı katlı tarafa, kumaşın katlı tarafını koyup kestiğimiz zaman hem bu tarafı çıkartıyoruz hem bu tarafı beraber çıkarttığımız için yarım çalışıyoruz. O yüzden bu şekilde sağlıklı oluyor. Yani bu tarafı kopyası o tarafa çıkmış oluyor. Şimdi gelelim yaka olayına. Şimdi ben arkadaşlar, zaten mankenimiz bu tarz, bu kalitede mankenler insan vücuduna çok yakın. Omuz genişliği, göğüs ile omuz arası işte o devasa uzunluk yok. Oturuyor yani. Ben bunu test ettim. Birebir test ettim. Yani yaptım, insana giydirdim. Yaptım, insanlara giydirdim. Mankenlere de giydirdim ve gayet sağlıklı. Gayet sağlıklı. Sadece dikkat etmemiz gereken, şu anda ben yakayı çizeceğim. Yakayı çizerken de kanunsuz çalıştığımı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Ben asla kanunlu çalışmam. Bozacaksam da önümde bozarım onu. Evet, giderim yola. Hatta ürünü bitiririm. Bozuk şekilde de bitiririm ve onu görerim. Yani onu görmem gerekiyordur. Nasıl bozuldu? Nerede ne yaptım da bozuldu? Bunları görmem gerekiyor. O yüzden bozmaktan asla korkmam. Zaten bu yüzden de her gün başarı dolu. Evet, bozabilirim ya. Normaldir, ben insanım. Siz de insansınız. Siz de bozabilirsiniz. Her bozduğumuz şeyin ardında bir köme veya bir kucak dolusu bilgi var. Bilginiz olsun. Her bozulan şeyin. Çünkü biz neden öyle söylüyoruz? Tekrardan dönüp onu düzeltmek istiyoruz. Bunu da düzelteceğimiz zaman da ne oluyor? Bir kucak dolusu bilgiyi orada bulup onu alarak geri çıkıyoruz. Yani biz bunu burada yaptıysak evet, demek ki bunu bir daha yapmamamız gerekiyor. Zaten bu başlı başına önemli bir bilgi. Şimdi geliyorum yakayla alakalı. Şimdi burada bunun dikişi var ama ben bunu göz önünde bulundurmuyorum arkadaşlar. Benim için önemli olan buradaki kıvrım, yani yaka kıvrımı. Boğaz kıvrımı nereye kadar yapılmış? Buraya kadar yapılmışsa bu dikişe bakmayın lütfen. Bu kumaş kaplama dikişi. Benim için dönen nokta önemli. Şimdi eğer ki ben alta dönmüş olan bölgede çizimi yaparsam hata çıkacak, yaka büyük olacak. Ama düz olan bölgede çizimini yaparsam, yani şurası düzdür benim için. Burası alt. Bakın döndü. Burası düz alan. Düz alandan eğer çizimi yaparsam, noktamı düz alana koyarsam sağlıklı şekilde
sonuca ulaşacağım. Ama eğer ben bu hatta çizimi yaparsam hata yaparım, bilginiz olsun. Yani bunu ne kadar yüksek tutarsak o kadar iyi bir sonuca ulaşacağız. Dediğim gibi bunda kanun olmadığı için deneme yanılma, uygulama bunlar daha sağlıklı bize cevap veriyor. Ve önünüzde zaten bir şeyleri uygulayıp başardıktan sonra siz diyeceksiniz evet demek ki böyle oluyormuş. Diyelim ki sizde olmadı. Demek ki biraz daha çalışmamız gerekiyor. Elimiz alışana kadar. Şimdi burayı da bir de çok da korkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Korkmayacağız. Korktuğumuz zaman asla başarıya ulaşamayız. Korkmamamız gerekiyor. Bozabiliriz ya. Zaten tek korkumuz o değil mi? Başaramam, yapamam, edemem. Zaten tek korkumuz o. Zaten böyle dedikçe başaramayacağız. Kesinlikle başaramayacağız. Başarabiliriz. En iyisini yapabiliriz. Şimdi ben burada yakayı arkadaşlar bu şekilde düz devam ettirdim. Çizdim. Sadece yakanın şeklini ben görmek istiyorum. Hatta makası alayım. Temizleyeyim. Öyle göstereceğim size. Hemen çok indirmiyorum yakayı. Arkadaşlar dikkat. Siz de indirmeyin. Ama tavsiyem bunu indirmemeniz. Çok indirmeyin lütfen. Şöyle de şuradan da devam ediyorum. Şöyle. Siz takıntılı da olduğum için de tüylerine kadar hepsini alıyorum. Arkadaşlar böyle. Şu anda yakayı yapmış bulundum ve bunu hiç aşağıya indirmiyorum. Bakın hiç aşağıya indirmiyorum. Benim için düz alan önemli. Burası değil. Yaka yukarıda olacak. Zaten müşterimiz de onu ister. Ne yaparız? Az sonra göreceğiz. Yakayı biraz daha ince tutarız. Daha zarif olur. Şimdi biz buraya kadar geldik. Şurada tam ortada iğnelerimiz var. Zaten bunu ayarlamışız. Ama açıklaması lazım. Tam ortadan sevgili arkadaşlar şu şekilde işaret alın. Tam ortada. Yani tam ortada çok önemli değil. 2 santim sağ 2 santim sol önemli değil. Bilginiz olsun. Yani illa buradan tam ölçme gerek yok. Hiçbir şekilde metreye falan ölçmeye gerek yok. Tamam tam ortası göz kararı gördüm. Tamam burası tam ortasıysa yani bana göre. Hiç korkmayın bunu yapın ki özgür olun. Şimdi bana kırmızı veya bordo bir renk verin. Bu kalıp çalışmasında bizim provaya ihtiyacımız olacak. Prova derken yani biliyorsunuz hepimiz ama bilmeyenler için söylüyorum. Provaya ihtiyacımız olacak. Provada bizim fazla kumaşa ihtiyacımız olacak. Ne kadar? İşte 5 santim sağ 5 santim sol. 10 santim gibi özgür hareket edebilmek için bizim provaya ihtiyacımız var. Buradan buraya alırsanız ortalama 5 santim diyorum. Hemen şimdi metreye alacağım. Eğer uygulamak isterseniz ortalamadan bahsediyorum. Evet bakın burası 5 santim. Zaten 5 santimden çizmişim. Burayı da şu şekilde yukarı doğru çizginizi alabilirsiniz. 5 santim fark verdim orta çizgiden. Ne diyoruz? Ara mesafe bunu her bedende yapabiliriz. 5 santim fark veriyoruz. Neden? Diyelim ki müşterimizin biz ölçülerini aldık. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Hemen sizde güzel bir yani bu ders böyle dolu dolu zengin geçsin. Bazen de dilim Arapçaya gidiyor. Kusura bakmayın. Tabii yıllarca hep bu dersleri Arapça anlattığım için bazen Türkçenin arasına Arapça girmeye çalışıyor. Ben tutuyorum. Eğer dilim sıçarsa kusura bakmayın. Şimdi elimde buyurun yaklaşın şuraya. Müşteri ölçüleri diyorum. Göğüs, bel, basen. BS yapalım bunu. Göğüs, bel, basen. Göğüs için diyelim ki müşterimizin şimdi biz bunu çalışacağız ya. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bu 88 geliyor göğüs. Göğüs 88 geliyor. Ama müşterimizin göğsü 91 veya 92. 92. Bakın büyütüyorum. Şöyle bizim mankenimizin beli 67 ama müşterimizin beli 70. Basenler zaten bu bedenlerde basen önemli değil tesettürlerde. Gerçi bir sonraki şeylerde yapalım bunu. Göğüs bel. Şimdi eğer ki biz bunu aldık bu ölçüleri. Bunun üzerine çalışacağız. Göğsü 92 müşterimizin beli 70. Ama mankenimiz 87. Bel 68 olduğu halde biz de biraz daha büyüttük. Peki şu arkadaki koyduğumuz fark sizce her iki tarafı da kurtarmıyor mu? Kurtarıyor. Neden kurtarıyor? 5 santim bu parçayı buraya koymamız ne demek biliyor musunuz? 5 santim sağdan koyduk, 5 santim soldan koymuş olduk. Yani 10 santim bize oynama mesafesini verdi. Dikiş paylarını zaten manken üzerinde vereceğiz. Yani şu anda bize bu parça diyor ki evet sen bana buradan 5 santim verdin ve sonuç olarak ben de sana 10 santimlik büyüyüp
prova alma imkanı veriyorum. 5 santim buradaki fark, burada müşterimizin normalde 3-4 santim mankenden büyük olmasını telafi edecek. Sırtı bağcıklı, biritli olan ürünlerde 3 santim aşağıya inin arkadaşlar. Korkmayın. Sırtı bağcıklı olan ürünlerde 3 santim, 2 santim aşağıya inin. Normal müşterimizin ölçüsü nedir? Örnek veriyorum 70. Bel 70. Beli 67 yapın. Bir göğsü de 92. Göğsü 88 yapın. İnanın bana çok ciddi şekilde sonuç alacaksınız. Eğer provalı çalışıyorsanız tabii ki hot couture, yani kişiye özel çalışıyorsanız. Şimdi bana ne lazım? Şu anda gördüğümüz bel ölçüsü lazım. Standart boylarda, hatta bakın mezuro kullanmadan bahsediyorum. Mezuro kullanmadan bahsediyorum. Kendi vücudunuzu da ölçebilirsiniz. Mankeni de ölçebilirsiniz. Buradan aşağıya şurada bir kavis var. Bakın şu bel oyuntusu. Yani herkes de var. Tamam, bende biraz olmayabilir ama var yani insanlarda. Şurada şöyle bir bel oyuntusu var. Bu bakın arkada olur, önde olur. Oyuntudan bahsediyorum. Yani basen ile bel arasındaki oyuntu. Arkadaşlar buraya çıktığımız anda durabiliriz. Yani şu bel oyuntusundan indik. Evet, basene iniyor. Tamam, burada durabiliriz. Beden buraya kadardır. Yani bu da aynı mantıktır. Metreyi kullanacağım ama öncelikle bir fiili olarak size bir şey anlatayım. Buradan göğsün beli aldık. Bunu manken üzerinde de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Evet arkadaşlar, elimi koydum. İlk çıkışı yaptım. Tamam mı? Burası ilk kavis. Şuradan sonra şöyle 4 parmak daha koyup alabilirsiniz. Tabii uzun da olabilir bu. Kısa da olabilir. Buradaki tercih tamamen size ve bize kalmış. Ben istersen bunu burada yaparım. İstersen bunu burada yaparım. Kim sizi durdurabilir ki? Veya kim bizi durdurabilir? Şimdi ben buradaki oyuntuyu şuradan hemen şöyle geldim. Şuradan da 3 parmak aşağıya indim. Bakın oyuntudan çıkınca durdum. Artık bundan sonrası fazladır. Ve zaten bundan fazla da gerek yok. Gerek yok. Uygulamada göreceğiz hepsini. Şimdi ben buradan şunu işaretini aldım. Burada kaç santim gelecektir? Hemen size santimini de söyleyeyim. Şu rengi değiştirelim. Şuradan göğüsten aşağıya ölçtüğümüz zaman 50 santim gelecektir. Bende de hiç şaşmıyor arkadaşlar. Hep 50 santimde çıkartıyorum bunu metre kullanmadan. Evet. Şöyle 50 santimden sonucu almış olduk. Bundan sonrasını isterseniz ölçün, isterseniz ölçmeyin. Cesur olun. Bozun. Yakın. Hiç fark etmez. Ne kadar bozarsanız ve ne kadar yoldan dönerseniz o kadar ileriye gideceksiniz. Bu aynı yayın gerilmesi gibi düşünelim bunu. Evet. Bozdum, geri geldim, gerildim, yaptım ve ilerledim. Neden? Çünkü hem bilgiyi aldım hem başardım. Şimdi ben de buradan hemen devam ediyorum. Tamam. Burası benim işaretim. Şimdi zaten manzaraya baktığımız zaman beden neredeyse ortaya çıktı değil mi? Bak şöyle bir şeye bakıyoruz. Hemen şöyle görsele bakıyoruz. Evet, beden neredeyse ayağa kalkacak, yani artık canlandı. Şimdi ne lazımsa modelimizde yaka varsa yaka, yaka yoksa yaka yok ve fark etmez. İsterseniz yakalı, isterseniz yakasız. Zaten tek bir kalıp mantığı şu anda sizlere, değerli sizlere. Burada şu anda sınırsız bir alan var. Bir boşluk var. Sınırsız bir boşluğa geldik. Niye? Demek ki ya biz bunu alttan buradan çizecek. Evet, biz bunu böyle de çizeriz. Yani biz bunu böyle de çizeriz. Buradan da açarız. Yani burada bir özgürlüğü zaten hissetmiş oluyoruz. Şu anda biz özgürüz. Özgürlüğü hissetmiş olduk. Ne yaptık? Çizimi yaptık. Her şeyi bitirdik. Yani evet, Arslan Hoca bunu böyle yaptı ama biz dik de getirebilirdik bunu. Demek ki dikişleri de istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Tabii ben bunu da neye söylüyorum? Neden bu kadar dikkat ediyorum? Yeni başlayan arkadaşlarımız evet güçlü başlasınlar. Korkmasınlar. En iyisini yapsınlar. Hiç korkmayın. Üretin. Üretin ki başarıya ulaşın. Şimdi ben de burada bunu yaptım. Sonsuz bir boşluğa düştük diye düşünelim. Evet, sınırsız. Şu anda yakayı ben diken gibi yapabilirim. Güzel bir görsel yapabilirim. İnce yaka yapabilirim. Kalın yaka yapabilirim. İstersem göğsü buradan açarım. Buraya kumaş parçası eklerim. Hatta göğsü buradan açtıktan sonra şu parçayı da atmam. Bunun yerine dantelli, satenli bir şey, zeminden bir şey hazırlar. Burayı sadece dantel olarak bırakabilir. Yakada üçgen, çok böyle dikkat çekici bir şey yapabilirim. Her şeyi yaparım şu anda. Her şeyi yapabilirim. Evet, şu anda elimizde olan şey özgürlük. Kanunsuz çalışma. İstediğim gibi yürürüm. Yani illa ben bunu böyle yapmama gerek yok ki. Göğüs ortasını buradan aldım ama yani ben bunu buradan da alabilirdim. Buradan da alabilirdim. Sonuç olarak her şey nerede? Sizde ve bizde, elimizde. Biz madem ki üreticiyiz,
hakkıyla yapmamız gerekiyor. Özgürüz yani. Madem ki kanunlar müşteri geldiği zaman müşterinin isteğinde bir işe yaramıyor. Müşteri geliyor işte kolu böyle olsun, eteği böyle olsun, size getiriyor 10 tane model getiriyor, ayağı böyle olsun, başı böyle olsun dediği zaman demek ki kanun geçerli değil. Biz ne yapacağız? Demek ki kanunsuz çalışacağız ki özgür olacağız. Ben her müşteride yani her müşterimin isteğine göre kalıp çıkartabilirim. Şu anda siz de öylesiniz. Bu bir başlangıçtı, bu güzel gün. Yani bu güzel günün başlangıcı veya bu güzel kursun sizin gibi insanlarla beraber başlangıcı, yani mücadeleci. Yani savaşçı. Ben buna geldim ve bunu bu şekilde yapabilirim. Çok konuştum biliyorum ama bir şeyleri de gerçekten yani nasıl diyeyim, iletmek istiyorum. Çünkü ben çok sıkıntılar yaşadım bu yolda giderken. Sizlerin de aynı sıkıntıları yaşamasını istemiyorum. Buraya kadar geldik. Alayım onu. Ürünün yakası var. Şimdi sizinle önce bir temizlemeyi yapalım. Şu sırt temizlemesini yapacağız. Önce şu fazla kumaştan kurtulacağız öncelikle. Hatta şunları şöyle nereye alalım? Buraya alalım. Tutsun ki artık ben şu tam sonucu görmeden hareket etmeyeceğim. Kalıbı çıkartmayacağım. Acele etmeyeceğim yani kalıbı çıkartmakta. Hemen ben de buradan fazlalığı devam edeyim. Alayım. Gayet iyi gidiyor. Hepsi tamam mı? Bunu da kesip çıkartacağım. Madem ki tabii ben çizginin biraz altından kesiyorum. Şöyle devam etsin. Diyelim ki bir fikrim değişti veya boyunu uzatmak istedim. Orada beni rahatsız etmesin yani. Bunu buradan aldık. Ne kaldı? Yaka kaldı. Şimdi yakayı da hemen şuradan bir görelim beraberce. Düz bir yaka. Bir özelliği olmayan bir yaka. Şu düz yaka. Görüyoruz. Yakayı istersek sonradan tüllerle destekleyebiliriz. Tüylerle destekleyebiliriz. Değişik şeyler yapabiliriz. İşte tüyün üzerinden dantel geçebilir. Bunların hepsi elimizde. Hepsini güzelce başaracağız. Yani illa bunu yapmamıza gerek yok. Daha iyisini yapabiliriz. Başaracağız inşallah. Şimdi biz burada şu anda bunu gözetiyoruz. Sanki şurada arkadaşlar, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bakın burada çok ufak bir fazlalık var. Burayla denge arasında. Yani hemen şurada bir ufak bir fazlalık var. Onu düzeltmiş oldum. Şimdi bize ne lazım? Hemen yaklaşın arkadaşlar. Yaka lazım. Yakalarda arkadaşlarım sabit bir şey vardır yaka olaylarında. Yakada sabit bir olay vardır. Şimdi ben şöyle şurada bir girişe ihtiyacımız olacak. Şöyle bir kavise ihtiyacımız olacak. Sonra biz bunu yakayı yerleştireceğiz. Kasılan yerleri makasla açacağız. Kasılmayacak hale gelene kadar. Yani burada da yapabilirim ama ben manken üzerinde yapmak istiyorum ki bir şeyleri size tam olarak ulaştırabileyim diye. Şimdi şu anda buradan şuraya ölçüye ihtiyacımız var. Burası yarım. Biz şu anda yarım kalıp çalıştığımız için tam ortaya koyuyorum bunu. Bunu böyle döndüğüm zaman şurada da 5 santimi bunda da kollamak istediğim zaman arkadaşlar 23 santimlik bir kavise ihtiyacım var. Yani şöyle 23 santim elimde hiç bırakmadım. Şöyle bir kavise ihtiyacım var. Köşe. Kumaşın köşesi arkadaşlar. Bakın böyle kumaşın köşesi. Bildiğimiz tam olarak köşe. Bakın hiçbir özelliği yok. Tamamen köşeyi aldım. 23. Buradan da bunu sadece bu şekilde işaretini aldım. Çok fazla detaya gerek yok. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Hiçbir özelliği yok. Tamamen bir köşe kestim, bunu aldım. Hiç uzatmıyorum. Şunu da şuradan hatta fazla kumaştan da kurtulayım. Bakalım. Denemeler yapacağız beraberce. Şöyle. Elimizde iki tarafı düz 23 santimlik bir parça var. Şimdi ben bunu buraya yerleştirdiğim zaman istediğim yükseklikte bu buraya oturacaktır. Bakın kavis yeri oturacaktır. Özgürüm, serbestim. İstediğim gibi çalışabilirim. Ben bunu masanın üzerinde de ayarlayabilirdim. Masanın üzerinde de işte alttan kesebilirdim ama belki bilgi olarak detaycılığa girmez de hemen işte işi bitirdim, geldim, yerleştirdim olmasın. Tamamen biz bu kurstan sonuna kadar, kemiğine, iliğine kadar hepsinden faydalanacağız. O yüzden acele etmiyorum verirken. Şu anda kademe kademe ne yapıyoruz, neden yapıyoruz, bunların hepsini detaylı konuşacağız. Ben ne yaptım? Sadece şöyle bir daire şeklinde bir kesim yaptım. Kumaşın köşesini.
Ne özelliği var? Hiçbir özelliği yok. İstersen ben bunu böyle koyarım, istersen bunu böyle koyarım. Hiçbir fark yok. Ama arka taraf biraz daha uzun olduğu için şu uzun bölgeyi biraz da oraya kullanmak istiyorum. Şöyle geldim. Ne kadar yükseltmek istiyorum? Çok yakanın yüksek olması makbul değildir. Arkadaşlar, yakanın çok fazla yüksek olması müşteriyi kasar, rahatsız eder. Nefes al, yani şuraya dokunduğu zaman insan huylanır. Hoş değildir. Yaka ne kadar zarif, küçük, o kadar güzel durur. Yani yakışmaması mümkün değildir. Böyle kocaman boğaza kadar çıkma, onu yapmanıza gerek yok. Sadece işte bir kalıbım burada. Şöyle 2 parmaklık maksimumu da. Maksimum 2 parmaklık yaka yeterlidir. Maksimumdan bahsediyorum. Şimdi gelelim şunu şuraya koyalım. Çok fazla çıkartmadan yakamın kalıbını da burada ele almak istiyorum. Şöyle çok yükseltmeyeceğim. Şuradan şunu sabitleyin. Şimdi ben bunu böyle dönüyorum. Dengeyi hiç bozmadan. Alt taraf kasabilir. Hiç sorun değil. Kassın. Hiç sorun değil. Önemli olan benim şu yürüdüğüm yol. Kasabilir. Hiç sorun değil. Böyle devam. Böyle devam mesela. Bakın hiç alt tarafı görmüyorum bile. Şu alt tarafı görmüyorum bile kasmasını. Hatta biraz indireyim. Göreyim. Biraz indireyim. Göreyim. Şuraya şöyle devam ediyorum. Sadece üst taraftaki çizgi beni ilgilendiren bölge. Buraya kadar geldim. Bu şekilde bir parça elde ettik. İlk kumaşın, tabii kumaş böyle kasabilir. Doğal olarak siz ne yaptınız? Burada kocaman parçayı yakaya uygulamak istediniz. Ne yapıyoruz? Hemen şu üçgen yerden başlayın. Hemen şuradan başlayın. Hop. 1. İndi. Baktınız burada da bir kasma var. Hemen 2. İndi. Hemen burada da bir kasma var. Görüyoruz. Hemen buradan da yapıyoruz. Burayı açıyoruz. 3. Aldık kasıntıyı. Ne oldu? Yatmaya başladı. İstediğimizi verdi bize. Hemen buradan devam ediyoruz. Burada da kasma var. Doğal olarak ne yapıyoruz? Burayı da açtığımız zaman ufak ufak kasmaları azaltıyoruz. Hem buradan da aldık ve işlem bu kadar basit. Ne yaptık? Yani ne diyoruz? Hayallerimiz kadar büyüyoruz. O kasmayı illa orada şu anda kesmeme gerek yoktu benim. Yani hayal edebiliyorum. Kestiğim zaman nasıl şekil alacak? Elbette bunu siz de yapacaksınız. Belki de yapıyorsunuz da. Şu anda burada almak istediğimizi ne yaptık? Aldık. Zorla aldık. Yani hayal ettik ve biz bunu istiyoruz. Evet, bunu yapmak istiyoruz. Burada da görmek istiyoruz ve biz bunu aldık. Hemen alt tarafta yaka çizgimiz var. Şuradan görüyoruz. Bakın burada zaten şu anda ben buradan görüyorum. Kamerada görünüyor durmuyorum. Hemen ben bunun çizgisini buraya alttaki çizginin üstüne puntalamaya başlıyorum. Bakın alttaki puntayla yeşil punta neredeyse aynı seviyede. Hemen buradan devam ediyorum. Puntaları görüyorum şu an ben. Bundan sonrasını kesip rahatlatabiliriz. Şu an özgürüz. Her şeyi yapıyoruz. Bunu da yapacağız. 1. Hemen aldık bakın. Yollar da hazır. Her şey sizi ve bizi bekliyor. Yollarda her şey var. Hemen şurayı yaptık. Şimdi buradan sonra, kalıptan sonra her şey çok hızlı. Kalıp mantığından sonra her şey çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Yani inanamazsınız bile. Benim sistemimde, yani Bayarslan eğitim sisteminde böl parçala sistemi vardır. Yani bunu bugün işte uygulayacağız. Sonra parçalar halinde masaya çıkartacağız. Sonra tek seferde toplayacağız. Yani acele etmiyoruz toparlama için. Geldik bu parçayı aldık. Bu parça böyle değil. Tamamen açılacak bu. Detaylı açılacak. Sonra tek seferde toplanacak. Ne yaptık? Geldik şu anda yakamızı da oluşturduk. Şuradaki parçayı arkadaşlar acele etmeyin. Şu parçayı almak için acele etmeyin. Şurada hatta 1,5 santim kadar bir bırakın. 1,5 santim kadar unutmayın. Şurada mesafe bırakın. Yani ben şimdi göz kararı bunu 1,5 santimden bırakıyorum. Tamam. Kalıp çalışmasını inşallah bugün bayağı ilerleteceğiz beraberce. Şimdi ben burada her şey iyi ise yakadan sonra şu an şu temizlemeyi yapıp ondan sonra bir sonraki aşama nedir? Bantlar var. Bantlar var. Kumaştaki bantlar. Yani nedir bantlar? Şu kuşaklar var ya. Kuşak var. Kuşağı buradan başlayacağız. Şuradan çıkartacağız kuşağı ki o bir tarafa aynısını uygulayacağız. Yani biz çıplak yere uygulayacağız kuşağı. Orada daha iyi, daha detaylı görmek için. Tamam. Şimdi ben makasımı alayım. Arkadaşlar şimdi kimimiz yarım santimden şunu alayım.
Kimimiz yarım santimden, kimimiz 1 santimden dikiş yapıyor. Kimisi de 2 santimden yapıyor. Ele göre değişiyor. Ben şahsıma söylüyorum, ben yarım santimden dikerim. Bazen 1 santimden dikerim. İşte ürünün kavisli olan bölgelerine biraz daha girerim makinede bir milimler olarak. Ama genel olarak ben yarım santim kullanırım. Bilginiz olsun. Yarım santim benim için yeterli. Şimdi arkadaşlar ben burada şu anda kalıbın üzerinden bu parçayı temizlerken yarım santim mi dikiş payım var? 1 santim mi dikiş payım var? İstersen ben bunu manken üzerinde çıkartırım şu anda. Yani keserim. Kendim buradan göz kararı santimimi ayarlarım. İstersem de masanın üstüne yatırırım. Çizerim. 1 santim farkla bunu yaparım. Ama buna gerek yok. Hepimiz de biz hepimiz akıllı insanlarız. Siz de öyle, ben de öyle. Madem ki burada toplandık demek ki bizim bir hedefimiz var. Nedir? Kanunsuzluk. Kanunsuzluk kötü anlamda almayın. Yani ben sınırsız çalışmak istiyorum. Bağımsız çalışmak istiyorum. Bağımlı olmak istemiyorum. İlla gel masayı yatır, riga kullan. Hiçbir şeye gerek yok. Şu an kalıp zaten önümüzde. Şimdi ben bunu şu anda diyorum ki ben yarım santimden dikiş yapıyorum ama ben şu anda ortalama 1 santim pay vereyim. Tedbir olarak 1 santimden şu anda kesim yapacağım. Nasıl yapıyorum? Göz kararım vardır. Hatta metrenin ucunu da göreyim. Size de göstereyim. 1 santim ne kadar? Belli. Tamam. Buradan kesim yapacağım. Buna işaret almama da gerek yok. Ben hemen diyorum ki evet arkadaşım ben ortalama 1 santimden şu anda istediğimi alacağım. Böyle. Hazır. Dikiş payıyla beraber kalıbı alıyoruz. Yani sonradan uğraş yok, yamuldu yok, bozuldu yok, köşesi çıktı bile. Hani Bayarstan drapajında, yani Bayarstan stil drapajında bu sistemde arkadaşlar hata mümkün değildir. Bakın bilinçli çalışan için hata mümkün değildir. Bilinçsiz çalışan olabilir elbette. Bu öğrenme aşamasında bu bilinçsiz çalışmadır. Çünkü ne olacağını bilmiyor insan. Bir sonraki adımda ne ama ben artık o kadar çok çalıştım ki, o kadar çok kalıplarını çıkartıp yaptım ki ne olacağını, şunu şöyle kesersem ne olacak? İşte kumaşı böyle gerersem ne olacak? Hepsine elhamdülillah hakimim. Ama bilmeyenler için de söylüyorum. Hiç korkmayın. İstediğiniz bakın santimde burada. Bu Bayarstan drapaj sisteminde hata çok azdır. Bu sistemde hata çok azdır. Neredeyse yani siz bile inanamazsınız. Hatta şöyle bir şey var. Böl parçala sisteminde en son hepsini bir de topluyorsunuz ya. Kimse inanamıyor. Ya neydi bu, ne oldu? Bir anda o son tüyü koyarız ya veya o son taşı koyarız ya. O son motifi koyarız ya. Aynen ondan bahsediyorum. Burada bunu göreceksiniz. Ya başta bir şeye benzemiyordu ama sonuç nasıl böyle bir şey oldu ya? Ya böyle oluyor. Biz bunu çok yaşadık. Hatta ben kendim de bazen ya ne oldu? Böyle bitince iş ne oldu ya, bu kadar mı, böyle miydi yani? Tabii biz buna alıştık ama ilk aşamalarda o başarı heyecanı çok farklı. Evet arkadaşlar ben burada şu anda 1 santimden kesimimi yapıyorum. Böyle. En son masa üstünde temizliği yapabilirsiniz. Hiç önemli değil ama sizden ricam şurayı, şu alanı bakın göğüs ucuna geldik. Göğüs ucuna geldik. Buradan sonrasını sıfıra gidin. Şurayı sıfıra gidin. Neden demeyelim. Cevabı da vermeyeyim ben burada. Burayı sıfıra inin. Dikiş payını sıfıra indirin. Uygulamada söyleyeceğim. Bunun cevabını uygulamada vereceğim. Bakın buraya kadar hepsi güzel. Burası sadece şunu sıfıra alın. Aldık, devam edelim. Temizi çıktı. Aynısını burada yapıyorum. Tabi burayı düz kesmem de yeterli. Hemen hiç uzatmıyorum. Bugün bu kalıpla alakalı bir şeylerin bitmesi gerekiyor. Şeyleri evet mutlu olmamız gerekiyor, başarmamız gerekiyor. Belki şu anda düşünüyorsunuz ya bu kalıp büyüyebilir mi? Bu kalıp bu sistemde büyütme olabilir mi? Olabilir ama biz garantili çalıştığımız için risklidir. Garantili demek ne demek? Yani ben 38'de çalışıyorum ama bu 40'a olur. Olacaktır da. Yani 40'a olur. Çünkü neden? Kalıbın en son bitiş halinde yani büstiyerin bitişinde uygulamalar balendi işte telaydı bilmem neydi globdu bunlar uygulandıktan sonra zaten vücudun şekli bedenin şeklini aldığı için oluyor. Sorun yok. Sadece eğer daha büyütmeden bahsedersek arkadaşlar bu sistemde bir bedenden daha büyütme yoktur. 38-40 olur. Zaten yeterli. 3 tane manken hayatımızın hepsine yetiyor. Yani bununla da uğraşmaya gerek yok. Şimdi ben aynı çalışmayı 38'de yaparsam, sonra gider 42'de yaparsam, sonra gider 46'da yaparsam zaten kolay. Çok kolay. Ben hem anlatıyorum hem uyguluyorum. Kalıbın hepsini ben yani 4 saatimi almıyor bile ben anlattığım halde. Peki ya anlatmasaydım? Ya sadece işime odaklansaydım? Ne kadar sürebilir ki? Değil mi? Hepimiz burada buna hakimiz. Şimdi ben şuradaki iğneleri çıkartacağım. Şuraya sabitleyeceğim. Kalıbın ne olduğunu görmek istiyoruz. Hepimiz görmek istiyoruz. Şimdi şuradan
Şöyle garantiye alıyorum kendimi. Bir özelliği yok şu an yaptığım şey. Sadece ben kendim zevk için göreyim diye ürünümü görmek istiyorum. Yaptığım kalıbı canlı şekilde önümde görmek istiyorum. Herhangi bir üstüne uygulama koyduğum zaman sonucu en azından tahmin etmek istiyorum. Hayal etmek istiyorum. Daha üstüne ne yapabilirim diye düşünmek istiyorum. O yüzden hiç bozmuyorum. Evet, bunlar hepsi emek. Çok ya iğneyle uğraşıyorsun hocam. Çok bunu yapıyorsun hocam. Çok konuşuyorsun hocam. Olabilir. Böyle şeyler olabilir. Saygı duyuyorum ama ben bunu yapmam gerekiyor. İğne alayım. Gelişmem adına, kendi şahsım içinde gelişmem adına belki de yıllardır çalıştığım sistem ama belki de bir şey var burada. Belki yani belki de kalıbım benimle konuşacak. Değil mi? Olamaz mı ya? Olabilir. Bakın ben şurada da şöyle ufak bir pay veriyorum. Şöyle çok ufak bir pay veriyorum. Evet. Şunu alalım. Şu anda bir şeylere hata var. Şu anda hata var. Ama devam etmek istiyorum ki sonda konuşacağım. Çünkü daha önümüzde yapacağımız beden kalıpları var. Sonradan deneme yanılmanın ne kadar önemli olduğunu. Şu an ben hata görüyorum burada. Belki siz görmeyeceksiniz burada hatayı. Ama ben burada hata görüyorum. Deneme yanılmayla şu anda ben bunu hatalı olduğu halde devam edeceğim. Bakın. Devam edeceğim ki bir sonraki modelde konuşmaya fırsatımız olsun. Arkadaşlar, evet, bir önceki modelde biz bunu yapmamıştık. Şu anda bunu yapıyoruz. Sonucu beraberce göreceğiz konusu çıkacak. Şurada bir hata var. Şu alanda bir hata var. Hatta açık açık söyleyeyim. Burada bir verev hatası var. Şimdi ben hiç bunu kesimini yapmadan önce ben kol evini açabilirdim. Bakın, burayı hiç temizlemeden önce. Kol evini açabilirdim. Kol evini açtıktan sonra bana şu alanda bir verev hatası var. Neden verev hatası var? Kumaşın verevine çıktığı için şurası yani düz kesiliyor ve vereve çıkıyor. Yani bu da ne demek oluyor? Ortalama 1,5-2 santimlik bir akış, kumaş kusması bu. Şimdi burada bir hata var. Hatta size şöyle göstereyim mi? Buyurun gelin. Ben bunu alabilirdim ama almıyorum. Bakın, bu hatadır. Burası hatadır. Şu anda ama ben buna müdahale etmiyorum. Şu anda buna müdahale etmiyorum ki göreceğiz, konuşacağız, bozacağız, sonra konuşacağız, tartışacağız ve doğruyu bulacağız beraberce. Şimdi burada bir hata var. Evet, buna gidiyorum. Ben en nefret ettiğim şeydir bu. Birçok modacı da bunu yapıyor. Hanımefendi kıyafetini giyiyor. Ya göğüs üstten içinde sanki sonradan göğüs, yani sanki hiç göğüs yokmuş da globlu yalandan bir göğüs yapmışlar. Veya şuradan böyle bir potluk, şöyle dehşet, çok çekici bir potluk oluyor. Ve bu olmaması gerekiyor. Yani burada hanımefendinin göğsü var ve yok, ne fark eder ki? Ben işimi güzel yapayım. Burası bedeni öpsün. Burası da teni öpsün. Ama hiç düzgün dursun. Hiç göğsü var ya yok, ben bunu görmek istemiyorum, değil mi? Ama bazıları ne yapıyor? Beden resmen böyle havada duruyor. Verev hatasını almamış çünkü. Orada bilinci yok. Burada verev hatasını almazsa kalıpta, ki bakın burada alabilirim şu an ama almayacağım. Göreceğiz, konuşacağız. Burada potluk verdiği zaman arkadaşlar gördünüz mü? Hiç hoş değil diye konuşacağız, tamam. Şimdi ben bunu buraya koydum. Bundan sonraki aşamada Bay Arslan sizlerle beraber neler yapacak ve şu güzel anı beraberce yaşadık. Sonuç olarak bu istediğimizi almış bulunduk. Şimdi ne kaldı? Bedeni yaptık. Gayet de süper. Yakayı yaptık. Çizimini anladık. İğnelemeyi yaptık. Kumaşta dikiş payını manken üzerinde verdik. İsmini de yazdık. Renkleri de verdik. Boyutuyla alakalı bakın, buraya hiç takılmıyorum bile. İşte burası aşağıda, burası yukarıda. Buna hiç takılmıyorum bile. Yola devam ediyorum. Ne kaldı? Efendim, kol kaldı. Yani kol kalıbı kaldı. Kol kalıbıyla alakalı tesettür modellerde çok fazla darlığa gitmeye gerek yok veya nasıl söyleyeyim, kol ölçüleriyle alakalı benim bir listem var. Benim kendi elimle yaptığım. Tabii likralı ürünler için geçerli. Koldan bahsediyorum. Panoya da asmıştım. Ta yıllar önce ölçülerle alakalı böyle bir çalışma yapmıştım. Bu şey gibi, işte her şeyi araştırıyorsun. Hiçbir şey bırakmıyorsun. Yani keyfi de olsa onu yapıyorsun. Yani kim bir rakamları araştır, yani kim yapar ki bunu? Yani rakamlarla alakalı şöyle bir çalışma yaptım ben. Hatta İngilizcesini ve Arapçasını da yazdım. Şöyle bir bakıyoruz. Pazu ile alakalı 38'e 32 santim vermişim. 40'a 33 vermişim. 42'ye 34 vermişim. 44'e 35 vermişim. 46'ya 35,5. 48'e 36. 50 için 36,5, yani 37 civarında.
likralı kumaş veya tül olmak üzere. Ben tül tabii çalışıyordum eskiden. Onun üzerine gittim. Likralı satenlerle alakalı şu anda bizim için önemli olan nedir? Kol kalıbını düzgün çıkartmamız. Şöyle kol boyuyla alakalı bakın şurada da şeyleri vermişim. 60 standart tabii ki. İstenilen boylardan bahsediyorum. 32, 38'e de 60, 42'ye de 60, 44'e de 60, 46'da 61, 48'de de 61. Neden öyle söylüyoruz? Bedenler büyüdükçe şuradaki et çoğalıyor. Santim santim yukarı çıkmaya başlıyor. Yani bunların hepsi bilek ölçüsü, bilginiz olsun. Şimdi biz en basitinden bir kol kalıbı çalışacağız. Kumaşlarımızı, bu galiba işimi görecek gibi. Bunlar tamamen ağırlık yapsa diye kalemi alayım. Ortaya boyumuz 60 santim ya. Tabii kol boyunu siz ayarlayabilirsiniz. Ben 60 santim standarttan bahsediyorum. Sonra bu kalıbı biraz daha karpuz kola çevireceğiz en son. Şimdi modeldeki gibi. İstersek de düz bırakırız. Bu bize kalmış tamamen. 60 santimlik bir çizgi. Hiçbir özelliği olmayan düz bir çizgi. Şimdi 60 santim. Biz ne dedik? 34 santim. Pazo genişliğine ihtiyacımız var. 34 santim. Pekala ne diyoruz burada? Demek ki 34'ü 2'ye böldüğümüz zaman 17. 17 santim sağ, 17 santim sol. Bunu da ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir gelelim. Tabii bunu niye yapıyorum? Detaylı yapıyorum. Normalde 34'ü koy çiz işte 17'den. Sinir bozucu olma bu kadar hocam. Ama yani böyle yapıyorum. İnsan yani daha doğrusu aramızda bulunan daha yeni bu sektörde yeni olan arkadaşlara saygı duyuyorum. O yüzden yani işte tamam 17'yi koy çiz işte efendim sağını solunu ne uğraştırıyorsun? Niye uzatıyorsun bu kadar? Tamam ben biraz da detaylı çalışıyorum ama sizi de kırmayayım tabii sinirlerinizi de bozmayayım. Şöyle 17 34 santim. Buraya da geliyorum. Aynı mantıkta 17 34 santimden devam ediyorum. 34. Şimdi alt tarafı kapatıyorum ki artık baz alacağım. Şurası şöyle görelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben burayı kapatıyorum 34'ten. Çok kolay, çok basit. Asla sizi çok basit yani. O kadar ki basit. Şimdi ben bunu böyle çizdim. Altı kapattım. Ne yaptım? T aldım. Şöyle göstereyim. T işaretini aldım. Şimdi beyaz ya parlama falan yapar. O yüzden iyi göstermen gerekiyor zoom'da. T'yi aldım. Şu an T var elimde. Şimdi ben burada çizdiğim çizgileri baz alarak şurada 60'ı alıyorum. Bakın arkadaşlar burada 60 var. Şurası 60 santim. 60 santim buraya sabitledim. Şimdi buraya da sabitliyorum. 60 santimi sıfırdan çiziyorum bunu. Tabii ne yapıyorum? Şu yaptığım noktaları burada yol olarak görüyorum. Ve buradan da çizimimi yapıyorum. Burası da tamam. Hemen gelelim şöyle. Aynı işlemi burada yaptım. Burada yapıyorum yani. 0, 60. Buraya kadar tamamız. Şimdi aynı işlemi baş tarafta da yapıyoruz. Kapatıp kapamayı yapıyoruz yani. Artık bu şekilde tam bir dikdörtgene sahip olduk. Eni 34, boyu 60 olan bir dikdörtgen. Bu dikdörtgeni aldık. Bundan sonraki işlem, kalemin rengini verin bana. Bundan sonraki işlem tamamen mezurayı da verin. Gelin şimdi sizinle şu şeyi yaptığım kalıbı da getirin bana. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. Şimdi sizinle adım adım hesapların nasıl yapıldığı, mesafelerin nasıl ölçüldüğü, nasıl büyütülüp küçültülebilir mantığının %50'sini vereceğim sadece. %50'sini vereceğim. Şimdi elimde şunu gösterin. Şunu çizdim, hazırladım. Hemen yanına kalıbımı koydum. Buradan uygulama yapacağım. Bakın buradan size buraya uygulama yapacağım. İlk yapmam gereken şeyi söylüyorum. Omuzdan kol evi açıklığı kaç santim? Şurası kaç santim? Bakın böyle. 16. Şuradan şurası 16 santim değil mi? Ama biz sıfıra gidelim. Şöyle gidelim. 15,5 yani 16 santim. Şu 16 santimi ben hemen buradan veya buradan işaret alıyorum. Bakın buradan veya buradan fark etmiyor. İlk başlangıç yolu. Hemen diyorum ki ben 16 santimi şuradan koydum. 16 santimimi aldım. Evet. Çok dikkat edin. Şimdi bunu ben çevirdim. Evet. Ne oldu? Burası bilek. Ne oldu? Burası bilek. Burası kolun üst tarafı. Bir çok önemli bir nokta daha var. Burası omuz başı.
Burada şöyle bir hesaba ihtiyacımız var. Yaklaşın bana. Her bedenin veya her bedenin demeyeyim de her 2-3 bedende bir yukarıya çıktığımız zaman ve aşağı indiğimiz zaman şurada bir kavis vardır. Bu kavisin düz alanı ve kavisli alanı vardır. Düz alanı neresidir efendim? Düz alanı burasıdır. Bakın. Şurası kavis. Nerede düzeliyor? İşte bakın burası kavis. Burada düzeliyor. Değil mi? Şuradan aşağıya düz iniyor. Nereye kadar? Buraya kadar. Buradan sonra tekrardan dönüyor. Ama düz alanı burasıdır. Arka taraf için de bu geçerlidir. Neresidir düz alan? Neresi? Burasıdır düz alan. Hemen düz alanı şurada bir işaretledik. Eğer ki biz dikişleri baz almıyor da alt dikişi baz alıyor, gerisini olduğu gibi montalıyorsak bu bizi rahatsız etmeyecektir. Yani ne demek istiyorum? Şu omuzun 1 santim ileriden 1 santim geriden montalanması veya kalıbının öyle çıkartılması bizi şu anda rahatsız etmiyor. Neden? Çünkü şu anda buradan uygulama yapacağız. Şimdi burası kaç santimse, bakın burada işaret aldık, burada da işaret aldık, kavisten bahsediyorum. Şimdi ben geldim, hemen şurayı santimini aldım. Kaç santim burası? 10 santim. Değil mi? Burası 10 santim. Görüyoruz şu anda. Çizgiden çizgiye 10 santim. Alıyorum bu 10 santimi. Omuz başında şöyle bir yere koyuyorum. Bakın. 10 santim burası. Ortası neresi? Burası. Şurayı gösterin lütfen. 5 santime koyuyoruz bunu. 10 santim. 5 santim sağ. 5 santim sol. Şuraya koyduk. Şimdi burası kaç santimdi? Şöyle geliyorum. Buraya şu işareti aldık değil mi? Şu genişliği aldık. Gayet de başarılı. Şu genişliği aldık. Şimdi bizim şurada bir noktamız vardı. Bu santim, şuradaki santim kaçtı? 16 idi değil mi? Bu 16 idi. Hemen alıyoruz bunu. Bu yan tarafa da 16 santimi çıkartıyoruz. Bakın. Bu arada bu benim sistemim. Hiçbir yerden. Buradaki gördüğünüz buz, yani şu anda aldığınız kursun en ufak detayından bakın en ufak detayından en son detayına kadar hiçbir şey dışarıdan kopya değildir. Bayarslan sisteminde tamamen kanunsuz çalışılır ve hiçbir şey dışarıdan alıntı değildir. Bu sistemde dışarıdan alıntı değildir. Şimdi bunu geldik. 16 santimi ben buradan işareti aldım. Burası da 16. Yani tamamen benim buluşlarımın üzerinden elhamdülillah yola çıktık. 16 santim işaretimi aldım. Şu anda benim yapmam gereken, hemen metremi şunu alıyorum. Burayı kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Çok değerli bir ders. Kalıpta özgürleşiyorsunuz. Sınırsız özgürleşiyorsunuz hem de. Öyle böyle değil yani. Sınır yok bundan sonra. Kolu uçururum, kolu indiririm, şeffaflaştırırım, ortayı şeffaf yapar, dantel eklerim, gerisini kuma. Sınırsız bilgi. Sınırsız. Yani uyanıyoruz aslında. Uyanıyoruz. Evet, biz bugün uyanıyoruz artık. Şimdi biz burayı ne yaptık? 16 santim değil mi? Evet. Şurayı ne yaptık? Sağ 5 santimde sol yaptık. Ha, bu beden büyür. Bu beden büyür. Diyelim ki bu 38 beden. Değil mi efendim? Bu 38 beden. Burada da 46 beden var. Kocaman bir şey. Benim bedenim de olabilir. Şöyle, burada düz alan nereden başlıyorsa, mesela bakın buradan sonra düz alan başlıyor. Yani bakıyoruz hemen, burası kaç santim geliyor? Burası da 12-13 santim geliyor. Yani ne demek oluyor bu? Evet, bir şeyler yazılıp çizilebilir ve biz kendimiz artık bunu yapacağız. Yani omuzda müşterinizin omuzunu bile ölçebilirsiniz. Müşteriniz geldi, işte omuz başı dairesi. Omuz başı dairesi. Tamam, bu işareti alırsınız. Şimdi 5 santim buraya verdik. 5 santim buraya verdik. 10 santim, 16 santim de boyuna verdik. Şimdi biz omuz başını anladık. Buradan sonrası ile alakalı 38'de veya yukarısında stabil olarak kullanacağınız rakamları veriyorum ki başınızı ağrıtmayayım. Şimdi geldik. Karar veriyoruz. Ön mü, arka mı? Arka mı, ön mü? Biz söylüyoruz bunu. Şimdi ben diyorum ki buraya, efendim ben burada şu anda yapmak istediğim şey bu tarafın ön, bu tarafın arka veya bu tarafın ön, bu tarafın arka olmasını istiyorum. Bu tamamen bana kalmış bu arada. İstediğim gibi tercih yapabiliyorum. Ama ben diyorum ki bu taraf için ön, evet, bu taraf için de arka kararımı verdim. Tamam, bu bana kalmış. İstersem de yerini değiştirebilirdim. Ön tarafın kavisiyle arka tarafın kavisi farklıdır. Burada kaz ayağından faydalanıyorum. Tabii ben kaz ayağında ön tarafta kaz ayağını dikey, bakın kaz ayağını dikey, arka tarafta kaz ayağını eğri kullanıyoruz. Bakın çok önemli noktalar, çok önemli bilgiler değil mi? Yani görür müydük bunları?
deneme yanılma, uygulama, birebir birinci ağız size anlatıyor. Keşke benim de böyle bir fırsatım olsaydı zamanında. Çok önemli şeyler. Keşke zamanında benim de böyle hızlıca bu kadar yorulmalardan belki de gerek kalmazdı ama bu kadar detayı bana verecek keşke bir öğretmen bulabilseydim ve beni gerçek anlamda yetiştirebilseydi. Ama ben bundan muzdarip olduğum için bugün bir şeyleri değiştirmek istiyorum ve bugün de gerçekten değişiyor. Şu anda hissediyorsunuzdur bunu. Şimdi diyelim ki ön tarafa ben arkadaşlar ön tarafa iyi dinleyin. İyi dinleyin burayı. Ön tarafa şuraya 4 santim verdim. Buraya da 2,5 santim veriyorum. Veya hatta 2 veriyorum. Tamam 2 veriyorum. Görelim bakalım. Şimdi ben buraya 4 verdim. Hemen burayı ölçüyorum. 4. Buraya da 2. Şurayla şurayı kapatın. Ölçmenize de gerek yok. Bu kadar çok detaya girmenize gerek yok. İkisini kapatın sevgili arkadaşlar. Omuz başını düzgün aldığınızdan emin olun. Sevgili değerli arkadaşlar, omuz başını düzgün aldığınızdan emin olun. Burası çok önemli bir nokta. Eğer orayı dar alırsanız şurası da daralıyor. Ona göre. Ama siz burayı düzgün alırsanız şurası da rahatlıyor. Ona göre yürüyor. Şimdi burayı kapattık. Hemen o bir tarafı da kapatıyorum. Şimdi buraları aman yanlış çizdik. Efendim yanlış. Ver kalem rengini değiştir. Şuna X atıyorum. Şuradan şuraya alacağız bunu. Hatta vurguluyorum şöyle. Tamam. Şunu da güncelleyeceğim. Şu rengi de güncelleyeceğim. Evet. Kırmızıya bakmıyoruz. Hata oldu orada. Şimdi bizim burada kaz ayağımızı şu şekilde koyun. Şu nokta ile bakın buraya değsin yeterli. Çok da uzatmaya gerek yok efendim. Bakın şu çizgiye değiyor. Bu çizgiye değiyor. Tamam. Ama kaz ayağımız düz duruyor. Burada da ben bunu buraya bağlıyorum. Bağladım. Ama ben bunu bu tarafa aldığım zaman bunu yatay yapıyorum. Bakın şu beli kullanıyorum. Bakın beli kullanıyorum. Tam kaz ayağının beli burası. Şu alandan bahsediyorum. Ben de getirdim. Bunu buraya koydum. Burası değdi. Bu bel de değdi. Şunu da şuradan alın. Böyle. Bu şekilde. Siz belki dersiniz ki ya ben burayı biraz daha kavisli yapsam daha iyi olmaz mı acaba? Yani ben bunu böyle tam eğri değil de biraz daha eğebilirim. Çok ufak ufak milimler oynayacaktır. Diyelim ki biraz da eğdik. Bakın şöyle biraz da eğdik. Deneyebilirsiniz. Her şeyi deneyebilirsiniz. Her şey bizim için. Tamam. Bakın ne kadar fark etti. Çok ufak fark etti. Şimdi biz bunu burada yaptık. Bitirdik. Şimdi gelelim üst tarafa. Üst tarafta hiç yorulmayın. Sadece şu şuraya değsin. Bu da buraya değsin. Ama siz şuradaki alanı daraltmaya çalışın kaz ayağınızda. Yani şöyle bahsediyorum aslında. Şuradaki alanı efendim şöyle daraltmaya çalış. Görüyor musunuz? Bakın. Buradan bahsediyorum. Yani bunun tabii içini kullanmayın. Şöyle devam edebilirsiniz. Ben bunu ne kadar ovalliği güzel olursa o kadar iyi olacaktır. İsterseniz bakın böyle yapabilirsiniz. Burada çok bir şey fark etmiyor ama siz şunu şöyle kullanırsanız daha iyi verim alacaksınız. Bilginiz olsun. Bakın bunu düz olarak kullanın. Burayı da kapatın. Şunu da aynı şekilde buraya düz olarak koyun. Böyle. Şurayı zaten elinizle kapatabilirsiniz. Olay budur. Bakın kol kalıbımız çıktı. Şu anda şeklini aldı. Ön taraf neden kavisli de arka taraf düz geliyor? Biraz daha düz geliyor. Ön tarafta arkadaşlar şurayı dönme olayı var. Zaten göğüs olayı da olduğu için burası daha bir etli olacaktır. Sırt düz olduğu için hiçbir şey olmadığı için orası öyle düz geliyor aşağıya ama burası oval. Yani şurada da zaten görüyoruz. Evet burası biraz daha kavisli. Şöyle gördüğünüz zaman. Zaten o da gelip buradan sonra dönüyor. Yani buraya düz geliyor. Buradan sonra döndüğü için siz bunu istediğiniz gibi isterseniz ben 4 santim yaptım. 5 yapın efendim. 6 yapın. Deneyin. Bozun. Uygulayın. Deneme yanılmayla doğruyu bulun. Siz bana da bağımlı değilsiniz. Yani kimse kimseye bağımlı değil. Zaten özgür olmadığı bu sürece bir şeyin bir anlamı yok ki. Zaten bizim hedefimiz de zincirleri kopartmak. Zincirleri kıralım ki artık istediğimiz gibi uçalım yahu. Yolumuza bakalım. Hadi. Şimdi buradan bilek. Şimdi geldik. Biz burada bu şekilde çıkarttık. Tamamdır. Tamam çıktı. Sonra. Şimdi geldik bilek olayına. Şimdi metremiz var.
Bilekte de efendim bilekten buradan almayın. Bilek buradan alınmaz. Bilek ölçüsü el kapatılır ve kapatılmasına da gerek yok. Şunu da kapatmanıza gerek yok. Şuradan alınır. Şu mesafeden alınır. Elin en kalın yerinden. Neden? Yoksa girmez ki ele. Ha siz diyelim ki düğmeli çalışacaksınız. O ayrı bir olay. Düğmeli çalışacaksınız. Oradan 2 santim fark verirsiniz. Düğmeler açık olur şöyle 5-10 santim. Ondan sonra gelir giyer. Ondan sonra oradan düğmelenir. Bileğe tam oturur. Manşetli tarzı ürünlerden bahsediyorum. Tabii Türkçe'de ismi nedir onu bakın şu an kaşıdım kendimi. Türkçeden neydi hatırlayamadım. Ama diyelim ki siz bilek ölçüsü alacaksınız. Asla buradan almıyorsunuz. Bu yanlıştır. Müşterinizin elini kapatın. Buradan alın. Kaç gelecektir? Örnek veriyorum. Ben hemen bir görmek istiyorum. Tabii erkek eli farklı. Bende kaç gelecektir? Şöyle bir görelim. Ortalama 26 santim geliyor. 26 santim bir hanımefendi için bayağı büyük. Biz bunu ne yapıyoruz? Hemen standarda bağlayalım. Siz ölçü şu anda yazın mesela. Hanımefendiler, beyefendiler ölçülerinizi yazın. Şu anda görmek istiyorum. Yani dersten sonra bakacağım. Ölçünüzü yazın. Büyük bir ihtimal ben söyleyeyim. 20, 19, bakın 19, 20, 21, 22. Yani 19 ile 22 arasında gidip gelecektir bu. Biz ne yapıyoruz? 21 yapıyoruz. Tabii siz de yazın. Bakacağım o yorumlara. 21. Yani 10,5. Şurası 10,5. Buradan da 21 alıyorum. Evet. Bileğimiz de hazır olduğuna göre şimdi sondan gidiyoruz. Sondan nereden gidiyoruz? Şuradan alıyoruz şu anda ölçüyü. Yani ben şu noktadan alıyorum. Hemen dikkat ediyoruz buraya. Şurası başlangıç noktası, bitiş noktası. Bakın neden? Çünkü burası 34 santim. Şurası da bilek. Şimdi oradan alacağız. Buraya geleceğiz. Hemen şurayı böyle tamamlıyorum. Hatta ölçüyü de alalım. Arkadaşlar burası çok önemli. Hata yapmamamız gerekiyor. Eğer buranın santimi ile buranın santimi arasında 1 santim fark varsa kol dönme yapar. Dikkat edin buna. Hemen şöyle bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. 44,5. Tam olarak 44,5. Görüyor musunuz burayı? 44,5. Tamam. Kapatıyorum şu anda 44,5'tan. Şöyle şuraya da bakıyorum. 44,5 gelecek mi? Şöyle. Oh. Şurayı aldık. Şurası da 44. Evet. Ben burayı da kapatıyorum. Evet. Bileğimiz ne oldu? Bileğimiz ne oldu? 21 santim yani 10,5. Kol kalıbımız hazır. Kol kalıbımız hazır. Şimdi biz bunu hemen temizleyelim. Temizleyelim, görelim. Ne oldu yahu? Bakalım ne çıkarttık ortaya. Kesim paylarıyla alakalı dikiş payı. Bunu siz öncelikle kalıbınızı sıfırdan çıkartın. Şöyle sıfırdan çıkartın. Dikiş payını sonradan vereceksiniz buna. Bu ham halidir. İsterseniz buraya da santimleri de yazabilirsiniz. Tamam mı? Böyle kaç olacağıyla alakalı. Yani siz öncelikle bunu ben 34 çalıştım. 34 santim en. Boy 60. Bilekte 21 santim. Bunları yazabiliriz üstüne. Hemen şöyle görüyoruz arkadaşlar. Böyle bakalım. Oh çok güzel. Süper süper süper. Bravo. Her gün daha iyiye, daha başarılı bir noktaya beraberce. Bu rahat bir kol. Bilginiz olsun. Çok rahat bir kol. Birçok uygulama yapabilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Tam bilinçli olduktan sonra istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Şöyle o kol başına da şöyle bir üçgen işaret atmanız faydalı olacaktır. Şunu da hemen ayarlıyorum, temizliyorum. Ondan sonra bakalım. Kolu bir üst üste yatıralım. Ustalardan da fikir almak istiyorum. Elbette aramızda ustalar var. Sizce nasıl oldu? Veya daha yeni işe başlayan arkadaşlar da olabilir. Nasıl? Beğendiniz mi? Anlatımı, kaliteyi, çekim kalitesi, ses kalitesi, her şey tamam mı arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Şimdi ben bunu hemen ortadan tuttum. Kıvırdım. Bakın. Şuraya kıvırdım. Ve şöyle şunu yerleştirdim. Şöyle bunu alalım bir görelim. Şurayı da ucuca getirelim. Değerli fikirlerinizi, yorumlarınızı görmek istiyorum. Burası. Fark ve arka farkı bakın. Bu çok rahat bir koldur. Çok rahattır yani. Hatta uygulamada da göreceksiniz. İşlemden sonra zaten biliyoruz hepimiz ama bakın şu ön taraf ile arka taraf farkı.
Zaten burada işlem biraz kendini belli etti. Evet, doğrulukla alakalı. Evet, yorumlarınızı yazın. Ben de bekliyorum. Okuyacağım bunları. Net. Başarılı mı? Oldu mu? Net mi? Her şey şeffaf mı? Gayet güzel kademe kademe gidiyor mu? Şimdi arkadaşlar modelimizde karpuz kol diye yani bir şey söyleyebiliriz modeliyle alakalı. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, modelimizde kollar biraz daha şişkin yukarıya doğru. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz öncelikle zaten kol kalıbımızı aldık. Şuradan tam ortadan şuradan bir işaret alacağız. Yani şişmeyi nereden vereceğiz? Şişmeyi nereden vereceğiz? Kol normal geliyor. Sadece omuz başından mı şişme verilecek? Yoksa komplesinden mi şişme verilecek? Ben şimdi şuradan geldim. Burası 16 santim efendim. Bakın şurası 16 santim. Diyelim ki ben bunu 6 santimden yani düz gelen noktalarım var. Tamam, şöyle düz gelen noktalarım var. Bu düz gelen noktalardan istediğim yerden işaret alabilirim şu anda. Yani nasıl olacak? Evet efendim, ben şu kavis olduktan zaten şu kavis çıktıktan sonra burası neredeyse kolun düz yeridir bakın. Kolun neresi? Burasıdır. Buradan sonra mı şişme istiyorum? Yukarıdan mı şişme istiyorum? Bu tamamen bana kalmış. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Bakın şöyle bir şey söylüyorum. Ben de şu anda 10 yani şurada 6 santim var. Bence burası 10. Şöyle bir ölçüyorum hemen. Burası toplamda 16. Şöyle bir görelim. 4 santimden sonrası şişsin diyebiliriz buraya. Yani şöyle. 4 santim buradan, 4 santim de buradan. Hata yapmayalım diye. İkinci bir çizgiyi çiziyoruz. İkinci bir çizgiyi çiziyorum. Bu benim, şöyle yazabiliriz. Ana hat, karpuz kol, kol. Tamam, karpuz kol hattı. Bu bildik artık. Ben böyle yazdım. Siz artık nasıl yazacaksanız. Bunu hemen alıyorum. İkinci bir kumaş üzerinde. Bakın bu ana kol. Bu ana kalıp. Bunu her yerde kullanabilirim. Yani 38-40 bedenlerde kullanabilirim. Gayet başarılı duruyor. Bakın başarılı duruyor. Uygulayacağız da göreceğiz de. Şimdi alalım bir kumaş daha. Bu işi bitirelim. Şunu şöyle koymak istiyorum. Sadece bakın bunu ben böyle koydum. Belli başlı noktalardan işaretimi alıyorum. Buraya kadar alıyorum ama. Bakın şuraya ve buraya. Bakın ne kadar basit. Ne kadar basit ve ne kadar kolay. Ne kadar şık ve ne kadar pratik. Buraya kadar işaretimi aldım. Buradan aşağıya çizgimi çizdim. Çok basit, çok kolay. Bakın böyle bir işaret aldım. Sonra geldim burayı işaretini aldım. Bu arada zaman da sizle beraber çok hızlı geçiyor. Hemen şöyle işaretimi aldım. Çizebilirsin. Basit. Burada şu anda kalan nokta burası. Şöyle. Bakın mantığını anlatıyorum ki hepimiz bilelim bunu. Çok kolay. Ben omuzun ne kadar kalkmasını istiyorum. Ben burada omuzun ne kadar kalkmasını istiyorum. 4 santim kalkmasını istiyorsam ki zaten yeterli. Tabii zaten yeterli. 4 santim kalkmasını istiyorsam demek ki 4 santim çıkış, 2 santim dönüş, 4 santim iniş. Yani ne oldu bu? 4 santim çıktı. 2 santim döndü. Ve 4 santim de burada, yani 10 santim oldu. Yani ben kolumun şu kadar çıkmasını istiyorum aslında. Görüyor musunuz? Bakın mantık bu. Ben kolumun bu kadar yükseltmesini istiyorum. Şimdi buradan 4. Buradan 4. 2 santimde dönüş mesafesi. Yani bazen 3 yiyor. Ama siz bunu öyle de yapabilirsiniz. Yani bu kol buradan çıkacak. Yani benim burada 10 santime ihtiyacım var. Tekrar ediyorum. Ders alın lütfen arkadaşlar, tekrar ediyorum. 4 santim çıkış. Bakın 4 santim yükseliş. Bir de inişi var bunun 4 santim. Oldu 8 santim. 2 santimde dönüş var. O tepe dönüşü. Yani ben bunu 10 santim yaptığım zaman ortalama kolumda bu manzarayı alacağım. Yani şöyle. Wow, ya ne kadar pratik değil mi? Nerede öğretiyorlar bunu? Hangi okulda öğretiyorlar? Ben bunu da görmedim. Duymadım da. Binlerce öğrencim var. Bakın bu sistemde eğittiğim binlerce öğrencim var. Binlercesiyle de yorum, yani aldım, alışveriş yaptım, fikir alışverişi. Böyle bir eğitim yok. Binlerce kişiden aldım ama bu nasıl biliyor musunuz? Kanunsuz ve özgürsünüz. Mutlusunuz yani. Bağımlı değilsiniz. Ya şurada şu rakamda ne yapacağım? Burada bu rakamda ne yapacağım? Böyle bir şey yok. Şimdi aldım hemen 10 santim. Şurada çizgim vardı ya. 10 santim işaretimi aldım. Evet, 10 santim işaretimi aldım. Siz isterseniz bunu buradan bağlayın.
Bakın kavisi bozmayın tabii ki. Şurada bir mesafe vardır burada. Şurada şöyle şu alanın mesafesi vardır. Kavisi bozmayacaksınız. Yani ben pratikliğe vurayım dersem, bakın pratikliğe vurayım dersem bu işlemi, ben tamamen yuvarlak bir şeye giderim. Yine de istediğimi alırım. Omuz başında çok böyle şık, gösterişli bir şey. Ha şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şurada biz ne vermiştik? 10 santim vermiştik değil mi? Şunu ver bana. Şurada 10 santim vermiştik. Biz tekrardan burada 10 santimi verelim. 5 5 10 santim. Bu şeyi bozmayalım. Yani böyle gitmeyelim. 10 santim. Evet 10 santim benim için iyidir şu anda. Yani ben şu anda buradan böyle dik çıktığım zaman şu işarete şöyle hemen size tekrardan şu çizgiyi kapattım. Bakın bu çizgiyi kapattım. Ve bu çizgiyi de kapattım. Şimdi ben buradan şu alanda özgürüm. İstediğim gibi geniş çıkabilirim. Ama bunları taşmazsam daha hoş bir manzara elde ederim. Yani nasıl taşmazsam ben böyle gelirim. Bakın. Şöyle kavisli elimle gelirim. Şunu da şurayı sıfırlarım. Ondan sonra burayı da gelirim şuraya sıfırlarım. Bakın nasıl çıktı? Kendi kendine oluştu değil mi? Bakın kendi kendine oluştu. Şimdi bunu da aynı şekilde buradan dönerim. Şöyle yaparım. Ya bozulabilir. 1 santim dışarıya 1 santim içeri hiç önemli değil. Bozulabilir ya bozulsun. Bozulsun. Zaten uygulamada göreceğiz. Uygulamada göreceğiz. Bunu böyle yaptım. Aynen bunu da buraya düz çıktığım zaman hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tamam. Ben burada işaretlerimi aldım. Benim şu anda bu karpuz kolu yapabilmem için bu kalıba ihtiyacım var. Ve bunu da hemen şöyle işimi bitiriyorum. Bakın hatta taşırıyorum biraz. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Böyle. Burada ben buradan istediğimi alacağım çünkü. Ben tamamen işi uygulamaya bırakırım. Uygulamada görüşürüz derim. Bakın. Şimdi ben burayı toplarım. Şuradan bir mesafe veririm. Düzlük alanı bulurum. Şuradan şuradaki mesafeyi bulurum. Ondan sonra geri kalanı sadece burada büzerim. İstediğim manzarayı alırım. Şimdi ben de buradan önemli olan benim kolu kasmaması gerekiyor. Sadece omuz başı bana istediğim görseli versin. Sözün dışında tamamen uygulamada görünecek. Bütün işlem tamam. Şöyle de kapatayım. Şurada bir mesafem vardı. O düzlük mesafesi. Tabi burayı belki 2 santim daha çıkarım ben. Sonra dönmeyi yaparım. Ha, buradan yaparsam burada bakın. Buradan yaparsam buralarda şişer. Burada da pileler oluşur. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ne diyorum? Şurayı hemen şu işaretten yukarıya 4 santim. Hatta 5 santim yukarıya çıkayım. Bakın 5 santim işaretimi aldım. Şurada da 5 santim işaretimi aldım. Burayı kapattım. Bunların hepsinin mantığı var. Deneme yanılma. Ben diyorum ki sadece şurayı alacağım. Ve bunu oraya oturtacağım. Arka. Bakın burası ön. Burası arka. Yani bu kolu böyle tersten takmamız gerekecek. Dursun bakalım efendim. Neler göreceğiz, neler duyacağız. Her şey sizinle beraber çok güzel. Çok mutluyum. Gerçekten benimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha doğrusu soracağım soru var. Nasıl buldunuz? Yani eğitim kalitemizi nasıl buldunuz? Bu mudur yani detaylı anlatımla uygulamalı, kesimli, biçimli, kalıplı uygulayacağız, kumaşı dökeceğiz. Bu mudur yani? Aranan şey bu mu? Bunu bilmek istiyorum. Cevabını da sizden bekliyorum. Yazın yorumlara. Ben sizi burada eğitimle desteklerken sizin de yorumlarınızın gerçek anlamda hissiyatlarınızı isteyeceğim. Bu mudur yani istenilen? Evet bu mu yani değil mi? Burada da şu an yorumlarda görmek istiyorum. Umuyorum ki beraberce nice daha başlangıçtayız. Yani uygulamadan bahsediyorum. Daha başlangıçtayız. En güzel şekilde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar elimizde bu parçamız var. Şimdi ben bir iğne iplik alayım. Mesela sadece görmek istiyorum. Gerçi bu kalıbı da şey yapabilirim. Bunu da dikebilirim. Mesela 2 tane çizgim var. Şöyle bir test için nasıl duracak? Zaten kalıbımız elimizde. Sorun yok. İstediğimiz gibi düzeltiriz. Hata varsa burada göreceğiz. Şimdi ben buradan şöyle bir başlamak istiyorum ve buradan da şöyle biraz yürüdükten sonra bunları biraz hafif hafif sıkıştırmak istiyorum. Hiçbir özelliği olmayan omuz başı burası bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi ben bunu buraya geldim. Şuradan çıkıyorum. Bir de buradan. Niye? Kırılmalar aynı yönde olsun diye. Şimdi ben de buradan devam ediyorum. Şunu da şuradan yaptıktan sonra. Şimdi elimde şöyle bakmaya doyamadığımız her şeye hazır. O kadar güzel ki. Yani o kadar güzel ki. O kadar basit ki. Nasıl değil mi? Bize zorlaştırmışlar. Neden böyle pratik şeyler varken ya bunu siz bize niye öğretmediniz arkadaşım? Bilerek mi yaptınız? Yani insan aklına her şey geliyor. Yani madem ki böyle bir şey var neden bize işkence çektirdiniz? Neden dediğim gibi hani benim bir videom var ya
Ya sanki onlar 5 kollu. Farklı bir boyuttan gelmişler. Onlar uzaylı, biz insanız, biz yapamayız. Böyle bir algı var ya hani. Niye yani bunu yaptılar acaba? Madem ki böyle kolay yolları var, niye yapamadık yani? Niye bize bunu vermediniz, değil mi? Yani insan aklına her türlü soru geliyor. Niye yani kalıplarınızı, yapımlarınızı, pratikliğinizi niye bizden yani muhafaza ettiniz? Elbette birisi çıkacak, bunları keşfedecek, sonra piyasaya girecekti ve o da bana nasip oldu. Şimdi ben bunu şu şekilde dikimini de yapayım, bitireyim yani. Görelim hatamız var mı, yok mu? Tamam. Tamam. Tabii istersek arkadaşlar şunu şuradan da ütüleyebilirsiniz. Kırılma noktalarını. Tabii önce ben bunu bir çevireyim. Bir görelim. Kalıbımızın durumunu. Başarılı mı? Değil mi? Ne yaptın hocam? Bunları bir görmek istiyorum. Şurada bir kırılmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle burayı kırıyoruz. Ve burayı biraz rahatlatıyoruz. Şöyle elimizle. Aynı kumaşta da aynı uygulama. Hiçbir şey fark etmiyor. Şu şekilde görelim bakalım şu mesafe büyük mü küçük mü? Biraz daha daraltmamız gerekiyor mu? Normalde biz ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şurayı ölçüyoruz. Şuraya kolu oturtturuyoruz. Tamam. Şu kolumuz buraya oturuyor. Ondan sonra buraya oturduktan sonra burası kaç santimse zaten olmuş. Elim o kadar alışmış ki ölçmeme de gerek yok. Yani burada olmuş. Şimdi ben burada bir şeye değinmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar kalıbınız, şimdi diyelim ki biz bu mesafeyi aldık. Ölçümüzü aldık. Biraz konuşacağız sizinle. Sabitlemeyi yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar kolumuz eğer böyle duruyorsa, bakın şuraya, hatta ben şunu şuraya kadar bir geleyim. Şurada uygulamaları yapalım. Konuşacağız. Tamam. Bu tarafı yarıya kadar. Oturumu o kadar güzel ki, o kadar pratik ve o kadar güzel ki, deneme yanılma, gerçekten birebir öğretmen değil de işin sahibi, hataları göre göre gelmiş birisi farklı oluyor. Gerçekten farklı oluyor. Yani bana gerçekten işin kalbinde neler oluyor, gerçekten nelerle karşılaşabilirim, bunları göstermesi farklı bir şey. Sadece öğretmen olup da robot gibi hep bilindik şeyleri anlatması farklı bir şey. Eğer kol geriye doğru duruyorsa hatadır. Ama kolum şöyle, ama eğer kolun kendisi böyle duruyorsa şöyle, bu hatalı koldur. Kolun kendisi insan kolu gibi, kendiniz normal durduğunuz zaman aynadan bir bakın. Aynada bakın. Böyle durduğunuz zaman nereyi gösteriyor? Neredeyse baldırın ön tarafını gösteriyor. Evet, kol böyle durmalı. Yani buradaki gibi durmalı. Bakın şunu ben şimdi buraya iğneleyeceğim. Hepsini bitireceğim. Bir de burada bir görelim. Kalıbımızı sadece görmemiz açısından neler yaptık? Sonra bunları masaya indirelim. Neler yapabildik? Verin bunları bana da. Duruş var önümde. Evet, kalıbım bu. Evet, biz demek ki bunu yaptıktan sonra, bu ölçüleri yaptıktan sonra böyle muntazam duruşu kendi kendine sağlıklı veren bir kalıba ulaştık. Kimle beraber? Bay Arslan'la beraber. Umuyorum ki bu başlangıç çok şey değiştirecek. Biz daha hala koldayız. Ne kadar detay var. Binlerce. Hepsini beraber işleyeceğiz. Şimdi biz bunu buraya koyduk. Ne kaldı efendim? Şurada kalıbımız bitti. Neredeyse ikinci gündeyiz ama 4 saat diyelim yani biz buna. 4 saatte nereye geldik? 4 saatte nereye geldik? Bakın burada. Neye ihtiyacımız var şu anda? Bizim şu anda burada kuşaklara ihtiyacımız var. Yani bizim şuradan başlayacak, dönecek, göğüs etrafından buraya çıkacak bir kuşağa ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar, hiç kendinizi yormayın. Kusursuz bir şey mi istiyorsunuz? Sorunsuz ve kusursuz. Kuşağı tane tane alın. Başlangıç, bu benim tavsiyem. Kusursuz istiyoruz ya hani. Yani kumaşı katlamayla uğraşmak istemiyoruz mesela. Ben kendi şahsıma söylüyorum bunu. Bir kumaş alayım, kumaşı. Bakın. Şimdi bizim buradan istediğimiz şey şöyle bir kuşak. Değil mi? Şuradan gelecek. Buradan dönecek. Böyle gidecek. Değil mi? Bu aynen bu. Ve bunun 3 tane olmasını istiyoruz. 1, 2, 3. Pekala bu üçünü taktığımız zaman bu pileyi yapalım. Mesela şuradan şu pileyi birincisini hemen oluşturalım. Ben bununla uğraşma taraftarı değilim. Bakın bunu ben çok rahat yapabiliyorum. Benim için hiç önemli değil. Ben bunu böyle yapabiliyorum, değil mi? Peki daha özgür bir şey yok mu? Elbette var. Şimdi burada ben şöyle, gelin efendim göstereceğim. 3 tane yapacağım, göstereceğim. Şimdi gelelim. Boy ile alakalı metremi alayım. Gelin bir efendim buraya hemen şurada beraberce güzel bir çalışma yapacağız. Kusursuz ve güzel bir çalışma.
Şöyle dönüyor. Buradan devam ediyor. Kaç santim? 60 santim. Biz buna 65 santim diyelim. 65 santimlik benim 3 tane. Tabii bu bir tane de. Bir tane de ben 3 tane yapacağım ki bitmişini görelim. Ha, oturacak mı, oturmayacak mı? Olacak mı, olmayacak mı? Şimdi ben burada 65 santimden şöyle düz bir kesim yapıyorum. Sonra bunu da alıyorum. Hemen pratiklik yönünden bakın çok basit. Çok basit. Şöyle 27. 9 ilk işaret. 18, 27. Tamam. Şimdi biz burada şu anda bu 3 yaş işareti aldık. Hatta şimdi tekrardan şurada da yapayım. 9. Bir şey deneyeceğiz. Beraberce bir şey deneyeceğiz. Şimdi ben bunu buradan aldım. Bakalım oluyor mu? Belki hata yapıyorumdur. Görelim ama. Görmekte fayda var. Dediğim gibi küçük büyük fark etmez. Olumlu veya olumsuz fark etmez. Herkesi dinlememiz gerekiyor. Şimdi ben de kendimi dinliyorum. Yani acaba olacak mı olmayacak mı? Şimdi ben bir tanesini aldım. Şöyle de kırdım. Bunu buraya aldım. Bunu yaptım diyelim. Sonra diyelim ki biz bunu buradan diktik. Sonra da çevirdik veya çevirmedik. Fark etmez. Bakın çevirdik veya çevirdik fark etmez. Önemli olan burada bir şişkinlik olmaması. Şimdi ben bunu getirdim. Şöyle iğne alayım. İlk sabitlememi yaptım. Olacak mı? Pratiklik yönünden bahsediyorum. Pratik ve kolay. En güzeli ve en kolayı. En güzeli. En çok ilgi çekeni. Keskin detaylı. Hatasız. İstediğin gibi oturttur. İstediğin gibi yerleştir. İstediğin gibi oyna onunla. Özgürsün. Şimdi ben bunu burada yaptım. Sonra bunu böyle getirdim. Sonra burada buradan kırdım. Şu oturuma bakın. Böyle kullandığım zaman kumaşı şuradaki oturuma bakın. Şöyle gerdim. Hemen bunu da buraya aldım. İlk işaret sabitledim. Bitirdim bile. Bitti bile. Olmadı mı? Niye olmasın ki? Ben burada daha şu anda bu sadece taslak. Bakın arkadaşlar en zor nokta kalıbı kumaşa dökmek. Nasıl uygulamak? Nasıl yapacağım? Nasıl bitireceğim? Bitiş nasıl olacak? Bunları bilmek. Şimdi ben böyle devam edeyim. Şimdi ben elimde 3 tane hemen hazırladım. Pratik ne kadar kolay değil mi? Yani bunu herkes yapabilir. Hayallerimiz kadar büyüyüz. Hayal ettim hemen ne yapayım böyle yapabilirim bunu. İlla birinin bir şey söylemesine gerek yok. Kanuna gerek yok. Böyle yapıyorum. Niye olmasın ki? Sen yaptın veya sen yaptın veya sen yaptın. Ne fark eder ki? Şöyle hemen aldım ikinciyi. Bakın ikinciyi aldım. İstediğim gibi özgürüm ben. Bakın istersem arayı açarım, istersem arayı kapatırım. En son bunları sabitlemek birbirine çok kolay. Çok kolay. Bana inanın, güvenin. O kadar kolay ki siz bile inanamayacaksınız. Hatta drape'de belki çağ atlayacağız. Belki drape yapımlarındaki ellerimiz var ya, o kadar ürünler o kadar ilgi çekecek ki ya bu nasıl oluyor ya diyecekler. Ya bu kadar mı kaliteli, bu kadar mı değişti sektör bir anda? Şu anda ben bunu uyguluyorum. Elbette yapanlarımız vardır ama daha da iyisini yapacağız. Şöyle biraz da geniş verdim. Bakın biraz da geniş verdim. Alayım. Şöyle yaptım. Evet, indim. Bakın. Kumaşı rahatlatıyorum. Bakın döndüreceğim. Ella no llora por un bobo más. Eso ha quedado atrás. Se pone la y se lo va. No vuelve nunca más. Ese carro que la acabo, ya la perdió, le valió. Ella lo va a regresar. Y aunque la tire día y noche, ahora ella sale sola a bailar. Porque la baby hoy se pone fancy. Ya la crema no va a derramar. Bundan sonra kim bizi tutabilir ki? Yürüyeceğiz tabii ki. Kim bizi tutabilir? Özgürüz. Bu kadar güzeliz. Bu kadar iyiyiz. Tamam, gelelim şimdi şuradaki şu açıkla. Bunu buradan kesmemize hiç gerek yok. Burası kolun içerisine girecek arkadaşlar. Bunlar uygulandıktan sonra iğnelenecek. Kolun içerisine girdikten sonra overlock çekilip temize çekilecek. Yani ne olmuş olacak? Tamamen özgür. Diyelim ki hocam biz bunu biraz daha alsak da şurada kolda daha güzel bir manzara oluşur değil mi?
Evet. 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 Gayet güzel bir fikir. Ben söylüyorum, ben uyguluyorum. Şimdi diyebiliriz ki hocam sen bunu biraz daha bu tarafa al veya şu pileleri aç. Şuradan sonra şurası da kol evine girerse çok daha şık olur değil mi hocam? Bakın burası. Evet, doğru bir mantık. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen bunu biraz daha şöyle genişletiyorum. Oldu. Sonra bunu da aynı şekilde buradan genişlettim. Oldu. Tamam. Şurayı da açıyorum. Tabii bunlar hepsi sabitlenecek en son. En son o işlem işte süper bir işlem. Hepsi sabitlendiği zaman o zaman bakacağız. Ne oldu, ne olmadı, ne yaptık, ne yapmadık, ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor. Şuradaki darlıkla şuradaki açıklığın güzelliğine bakın. Şu açık, şu akışa bakın. Peki bizim yaptığımız ürün mü güzel olacak? Yoksa resimdeki ürün mü? Biz tam projeli gidiyoruz. Şu anda bizim nasıl hata yapacağız ki? Hadi siz söyleyin. Siz söyleyin. Hanımefendiler, beyefendiler, küçüklerim, büyüklerim. Siz söyleyin. Biz öncelikle burada zaten bir proje, mimari projeyi şu anda çıkartıyoruz. Şimdi ben buradan keseceğim, buradan yapacağım. İşte boyum budur, kalıbım budur, şeklim budur. Tamam. Ben şimdi burada bunu yaptım. Nasıl hata çıkabilir ki? Değil mi? Şu an benim aklım almıyor. Ahmet, hata çıkabilir mi? Yok hocam. Ha? Aydın, sence hata çıkabilir mi? Yani bir de biz Orta Doğu'dan da arkadaşlar geliyor. Orada da bayağı çalıştık beraber. Şimdi burada bunun üzerinden sonra şimdi daha bu başlangıç. Tarlatanı var, etek kalıbı var. Bir defa çıkartıyoruz o kalıbı ve ömür boyu kullanabiliyoruz. Rengini değiştir, dantelini değiştir, tarzını değiştir. Hepsi aynı. Değiştirdikçe değiştir. İşte sana ne oldu? Bir model oldu 10 model. O 10 model oldu 100 model. İşte biz o özgürlük boşluğundayız. Hayallerimiz kadar büyüğüz. İnandığımız kadar büyüğüz. Niye başarmayacağız ki? Neden yapmayacağız? Evet, şu anda ben bunu burada uyguladım ve bitirdim. Var mı daha iyisi? Yok. En son bunu uygularız. Tamam mı? Bunlar birbirine sabitlenecek. Sabitlenme de güzel bir işlem. Çok hoş bir işlem. Ama tabii belki de bilenler vardır veya bilmeyenler vardır. Bunu ipucuyu vermiyorum. Bir sonraki dersi merakla bekleyeceğiz inşallah. Şunu şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar ne görüyoruz şu an burada? Bedenimiz mevcut. Yakamız mevcut. Kolumuz mevcut. Kuşağımız mevcut. Ne kaldı? Tarlatan. Peki tarlatan olmadan etek kalıbını çıkartamayız değil mi? Böyle şeye de gerek yok. Şimdi biz tarlatan kalıbını çalışacağız. Tarlatanın mantığıyla alakalı şimdi bir ölçü mantığımız var. Şöyle basit bir ölçü mantığımız var. Şuraya gelelim. Alt çap üst sabittir. Üstle alt arası 40 santim açabiliriz. Şurayı 40 santim açabiliriz. Ve buraya kadar burayı yani niye anlatıyorum ki? Uygulayalım değil mi? Uygulayalım. Şimdi bana şurada A4'ümüz var. Bir de kalem alayım. Normal mavi kalemimiz var mı? Mavi normal mürekkepli kalem. Şimdi sizinle güzel bir şey çalışacağız. Diyeceğim ki işte ben tarlatanın alt tarafını çapından bahsediyorum. Hemen yazarak uygulayacağız. Gelin hemen yaklaşın buyurun. Tarlatanımızı yapacağız. Şimdi bizim burada şöyle bir tarlatanımız var. Yani şöyle hemen ben tekrardan çiziyorum. Burada bu tarlatanın bitmiş hali olarak düşünelim bunu. Ve biz bunu kaç telli yapacağız? Bu karar bize kalmış. Yani ben 6 tel diye düşünüyorum. 6 tel ve üzeri. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tel ve üzeri. Siz bunu 7'li de yapabilirsiniz. Şimdi bizim burada öncelikle tarlatan çapları ile alakalı bir karar vermemiz gerekiyor. Bu şu anda yazacağım rakamlar değişebilir. Şu an yazacağım rakamlar değişebilir. Yani nasıl değişebilir? Şimdi ben diyeceğim ki evet ben bunu çok fazla çaplı istemiyorum. Ama burada da ne istiyorum? İşte prenses olursa 5 metre tam daire. Alt daireden bahsediyorum. 5 metre uyar. Eğer normal 7'li olursa işte 4.60. 4.80. Gelin burada bir karar verelim beraberce. Biz bunun altını şuradan şuraya 4.70. Alt dairesi 4.70. Peki uzunluk ile alakalı. Arkadaşlar alt çap ne kadar büyürse etek boyu o kadar uzamak zorundadır. Alt çap ne kadar büyürse, daire ne kadar büyürse, genişlerse üstten uzunlukta, belden aşağı uzunlukta o kadar uzar. Neden söylüyorum bunu? Şimdi buradan şu dibime
Şuradan şöyle aşağıya kadar kaç santimdir? Buradan oraya kadar kaç santimdir, değil mi? İkisi arasında fark var. İşte birisi burada, birisi orada. Arada bir fark var. Şimdi biz bunu uzatmayalım. Standart tarlatan boylarından gidelim. Şöyle 4.70 alt çap 1.25 mi diyeyim? 1.20. 120 santim şu boy. Şurası arkadaşlar bu lastik mesafesi. Bu lastik mesafesinde de şöyle bir şey diyebiliriz. Metreyi alayım. Bu tarlatanın 36'ya da olması lazım. 46'ya da olması lazım. Değil mi? Yani çünkü sonuçta bu tarlatan yani. Ona da giyilecek, buna da gelecek. Basenden geçmesi lazım. O zaman ne yapıyoruz? Bizim burasını şöyle baseni görüyorum. Hemen kaç santim bu? 113 santim 46 beden 113 santim. Ben bunu 120 yapacağım. Yani açıldığı zaman bu kadar açılması gerekiyor. 120. Hatta lastiğimiz vardı değil mi? Şöyle bir rulo lastiğimiz var mıydı? Örnek göstermek istiyorum. Şu benim kullandığım, yanlış hatırlamıyorsam 6'lık olması lazım. Tarlatanlarda kullandım. Evet 6 santim. 6 santim eninde daha ince kullanmayın lütfen. Daha incesi tarlatanlarda belden düşüyor. Akıyor bilmem ne oluyor. Hatta 10 santim kullanın. 8 santim 10 santim kullanın. Bu lastiğimizden şöyle şunu da buraya koyalım. Şöyle beli de ben ne dedim? İşte bir 113 geldi ama ben 120 yapacağım dedim. Yani burasını da 120 santim eninde olacak. Ama bunun alt 40 santim, işte burayı şimdi karar vereceksiniz. Siz veya biz fark etmez. Herkes şu anda burayı karar verecek. Şuradaki mesafe kaç olacak? Ben buraya 40 santimi veya 30 santimi, ikisini de denedim. 30 daha çok hoşuma gitti. 30 santimi hoşuma gitti. 30 santim aşağıdan başlayacak. Yani eğer bu 120 ise, burası 120 ise burada kalan 30 santim gidince 90 santim şuradan aşağısı 90 oluyor. Tabii bizim şu anda sadece bir tane kalıp çıkartmamız gerekiyor. Peki biz şu anda bu tarlatanı yapabilmemiz için alt çapının 4.70, boyunun 120, belinin de 120 santim olduğu olan bir tarlatan. Bunu nasıl yapacağız? Kaç parçadan oluşturacağız? Peki bunun yanında yani nelere dikkat edeceğiz? Şimdi tarlatanların hepsi aynı mantık değildir. Bombeli olan var. Belden patlamalı olan var. Bir de düz inenler var. Bu benim krokim. Mantıken çizdiğim 4.70, 120, 120. Buradan da 30 santim iniş istiyorum. Pekala. Şu kalıp kumaşımı alayım. Şöyle büyük bir parçaya ihtiyacım var galiba. Ne kadar ihtiyacım var? Ondan önce hesap makinesi var ya. Hesap makinesini getirir misin? Yaklaşın arkadaşlar. Böyle yakın. Yukarıdan aşağı. Şimdi benim burada şunu kaç parça yapacağım önemli. Ben bunu 5 parça mı yapacağım? 6 parça mı yapacağım? 8 parça mı yapacağım? Bunlar bölünmesi gerekiyor. Şimdi ben burayı eğer dersem ki ben bunu 5 parçadan çıkartayım veya ben bunu 4 parçadan çıkartayım. 4 parçada kötü, çok da iyi olmuyor. Yani nasıl diyeyim, her dikişin olduğu yerde dönüş olduğu için rahat oluyor. Ha ben bunu 6 parçadan oluşursa daha çok hoşuma gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi 6, o zaman yaklaşın bana. 6 parça. Bakın burası 470. 6 parça bölünürse bakın bölü 6 yaparsak eşittir. Hemen şöyle geliyorum. Ama buna santimi var. Dikiş paylarını ekleyeceğiz. Bakın 470 bölü 6 78.3. Biz bunu 78 diyebiliriz. 78 artı her parçanın 1 santim sağ 1 santim sol dikiş payı vardır. Ne yapıyoruz? 78, 79, 80. 2 yaptık, eşittir 80 santim olacak şekilde her birinin alt parçası. Yani şöyle yapıyorum. Tekrardan şöyle şuraya geldik. Evet. Burası kapalı. Alt tarafı 80 olacak. Boyu 120 olacak. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi bizim de hem de üst tarafta da 120 olan 120 bölü 6 eşittir 20. Yani her bir tarafa da birer santim dikiş payı gelirse 22 santim, yaklaşın hemen, 22 santim şöyle gösterelim net şekilde. 22 santim üstü, burası 80 olan bir parçaya ihtiyacımız var. Önemli bir not. Şurada 30 santim inişimiz var.
Şimdi bunu şuradaki o 30 santim iniş var ya, bunu kumaş kalıp üzerinde göreceğiz. Kalıp üzerinde göreceğiz ve ne yaptığımızı bileceğiz. Şimdi benim şu anda 6 adet şöyle 6x üst tarafı hemen şöyle yapıyorum. Üst tarafı 22, alt tarafı 80, boyu da 120 olan parçalara ihtiyacım var. 6x. Şimdi kalıbını çıkartacağız öncelikle. Şimdi hemen benim 120'ye 80 santim olan bir kumaşa ihtiyacım var. İlk kalıbı çıkartmam için. Ver bakalım. Hatta kendi kumaşından mı çıkartsak diyeceğim. Yok, kumaşla çıkartalım. Görelim onu. Şu kalıp kumaşını verir misiniz bana? Amerikan bezini, evet. Şu büyük parçayı da versene bana be. Şöyle ölçüyorum. Hadi bu 1,5'a 1,5 bir kumaş kadar sanki. Şimdi benim 80 santim bir parçaya ihtiyacım var. Yani ben bunu en iyi nasıl yapabilirim? Böyle yapabilirim. Tutun böyle karşımdan. Bakın kumaşları da sağlıklı kullanmamız gerekiyor. Yolları iyi bilmemiz gerekiyor. Çok da zorlamamamız gerekiyor kendimizi. Artık nasıl keseceğimizle alakalı. Bakın hemen küçültüyorum. Katlıyorum. Bir daha katlayın. Hiç fark etmez. Tamam. Şu şekilde indirelim. 80 santim bir parçaya ihtiyacım var. Hemen buradan 80 alayım. Hatta 85 de yapabiliriz. Garanti olsun. 85. Eni 85 olan, boyu da sınırsız bir parçamız var. Bunu kumaşımız açık. Bak kumaşımız açık. Kalıbı çıkartacağım. Mantık çok basit. Bunu aldım, ikiye katladım. Nasıl bilindik şeyler. Çok dikkat edelim. Özellikle işe yeni başlayan arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Böyle bunu yatırdık buraya. Ne oldu? İkiye katlanmış. Şimdi elimde burada 22 santimlik bir isteğimiz oldu değil mi? Bizim tarlatan parçamızın üstüyle alakalı. Şurada 120 dedik. En sonda hesabımıza göre 22 santimlik bir yer istedik. Yani 22'yi 2'ye böldüğümüz zaman niye 2'ye bölüyoruz? Kumaşımız 2 kat. Arkadaşlar kumaşımız 2 kat. Şu kapalı yer var ya, kalıbın ortası olacak en son. Şimdi bizim buradan şöyle kapalı bir alanımız var. Bu alanda ön tarafı gelecek. Yani 2 kat olduğu için de 22 santimi 2'ye bölüyorum. 11 santimden şuradan işaretimi alıyorum. Bakın ilk hesap 11 santim. Peki alt taraf 80 ise, alt tarafta 80 ise yaklaşın. Alt tarafta canlanalım. Alt taraf 80 ise hemen ben bu sefer önce boyumu alıyorum. Boyum ne kadar? 120 santim değil mi? Önce boyumu alıyorum. 120. Bakın çok basit. Çok basit. Çok basit. Başaracağız. En iyi şekilde 120'den işaretimi aldım. Dikiş payını da verelim. Hatta 121 yapalım. Hatta 122 yapalım. 122 yaptık. Şimdi burası benim alanım. Bir de şimdi alttan bir düz ölçü almam gerekiyor. Nedir? 80 santim. Kumaşım 2 kat olduğu için ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 40 santimden hemen şöyle güzel bir hat çıkartıyoruz. 40 santim. Tamam. 40 santim aldık. Yani şuraya 40 yazdık. X2 yani 80 santim burası. Hemen şöyle burası da 11 X2 eşittir 22 santim burası. Şimdi ben hiç uzatmıyorum konuyu. Mezurumu koyuyorum. Şöyle mezurumu yerleştirdim. Şöyle görün. 80'e doğru gidiyorum. Bakın. 80'e doğru gidiyorum. Yani neresi? Burası. Şu alan. Tamam. Ben şu anda ne yapıyorum? Kaç santim efendim bizim yerimiz? 30 santim değil mi? Şurada 30 santim var. Ama öncelikle biz bunu bir şey yapmamıza gerek yok. Sonradan da biz bunu uygulayabiliriz. Şurası ilk 30 ya mesela. 30 santim. Ben eğer ki böyle dümdüz gidersem, bu çizgiyi düz çekersem, bakın çok önemli noktalar. Çok önemli noktalar. Eğer ben bu çizgiyi dümdüz çekersem, şurada şu alanın bu şekilde oturmasını engeller ve etekte duruşunu buradan patlamış çirkin bir tarlatan haline getiririm. Burası çok geniş olur. Bununla aynı genişlikte olur ve hoş olmaz. Ben ne yapıyorum? Burada ilk 30 santim ölçtükten sonra hemen şöyle şuradan 1 santim, şuradan 1 santim yiyorum. Bakın. Siz bunu isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. Ben 1 santim yaptım ama siz bakarsanız denerseniz 2 santim almanız gerekir. 1,5 santim almanız gerekir. Ama ben ne yapıyorum burada? Hatta 1,5 santimde anlaşalım.
Hesap bu. Şimdi ben burada şu işaretim son işaretim. Şimdi ben bunu buradan bakın şunla şunu kapatıyorum. Hemen şunla şunu kapattım. Çok hoş değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Mantık var. İşin içerisinde mantık var. Şimdi bu benim kalıbım. Buraya aldım. Şimdi ben buradan tekrardan bir yol alıyorum. Şöyle bu sefer mezurumu buna koyuyorum. Böyle. Devam ediyorum, bitiriyorum. Şunu da tutun. Nereye gidiyorum? Sona kadar gidiyorum. Mesela burası benim işaretim. Ama ben ne yapıyorum? Böyle yukarıya doğru bir yol alıyorum. Benim şurada bir kırılma noktam var. Ama bunu hafife almayın. Şuradaki 1,5 santim var ya. Bizim 6 parçamız var. 1,5 santim 6 parçamız olursa 1,5, 3 kere 6 18. Anlatabiliyor muyum? 18 santim biz neredeyse şu üst çaptan yemiş oluyoruz. Oradaki o 1,5 santim çok önemli. Hatta 1 santim ben düşündüm ama 1,5 santim de belki de bozacağız. Bozalım, sorun değil. En son kararı beraber vereceğiz. Şimdi alayım metreyi. Burası 120. 122. Hemen şöyle yazıyorum. 122 santim. Ben şimdi buraya 122 aldığıma göre şurada da arkadaşlar 122 santim. Şimdi ben burası 122 değil bu arada. Şu anda burası böyle uzadığı için mesafe de uzadı. 122 santim. Şöyle devam ediyorum. Şöyle hiç bırakmıyorum. 122'de duracağım. 122 burasıymış. Bakın arada ne kadar bir fark var. Hemen onu da söyleyeyim size. Arada 3 santimlik bir fark oluşmuş. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hemen şöyle biraz daha uzaktan. Şununla şurayı bağlıyorum. Bakın. Onunla şurayı bağlıyorum. Yani şöyle. Şurayla şurayı bağladım. Evet. Şu anda burası da 122 oldu. Pekala. Pekala Bay Arslan. Senin ilk işaretin burası. Burada kalan 90 santimlik, ver bakalım şunu. İlk demirimiz, ilk telimiz buraya takılacak. Pekala bir ölçelim bakalım beraberce. Şimdi ben burada 91 santim payım var. 91 santim payım var. Pekala, tamam, tutmana gerek yok Ahmet. Ben şu anda bunu kaç telli yapacağım? 6 mı istiyorum? 7 mi istiyorum? Bakın 5 yapmayın, zayıf oluyor. Bu çapta 5 zayıf oluyor. Tabi 5 olursa biraz daha daralması gerekiyor. Dar oldu mu 5 ile gayet güzel kurtarıyor ama çap biraz büyük şu anda. 4,70. O yüzden büyük yani. Dikkatli olalım. Şimdi ben burada bunu bölmem gerekiyor. Birinci hattım bu. 90 santim. 90 santimi kaça bölelim? Ver bakalım. 90, hatta 91 bölü 6 tel yapalım. 15 olması gerekiyor. Kırmızı kalem ver bana hemen. 15. Şu anda oldu. Birinci hat. Bir hat olduğu için içerisinde sonda onu hesaplamıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şu anda ben bu şekilde 7'li gayet işime yarayacak. Hatta telli de çok güzel oturacak bir sistem şu anda bu. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Şuradan da orta çizgimi de, orta işaretimi de koydum. Tamamdır. Şimdi biz burada şu anda bunu keseceğiz. Hemen bunu çıkartıyorum. Şu kırmızı yerlere şöyle üçgen işaretler atabilirsiniz. Şöyle. Ben şu anda bu işaretlerimi aldım. Hazırım. İşim de hazır. Her şey hazır. Tamam. Biz bunu açtığımız zaman, hatta kalemi alayım bir daha. 6x olması gerekiyor. Yani 6, bakın yazıyorum. 6x eşittir. Ne yapacak? Tarlatan şeklini yaptığımız zaman, bakın bunun mantığını hemen anlatıyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz buradan anlarız kendi üslubumuza göre. Alt çapı 4,70 santim uzunluk. Bak burada yazarsak hepsini, bu bizim artık bu kalıbımızın ne işe yaradığını söyleyecek. 4,70, 120 yükseklik. Beli de şurası daraltılmış. Şurası 120 olan gayet mantıklı, kullanışlı bir tarlatan. 6 tane bundan çalışırsak bunu bize verecek. Pekala. Sistem hazır. Her şey güzel. Şu anda bunu da
elimize aldık. Şu anda ben bundan herhangi bir kumaştan, istersem satenden, istersem voal tülden, istersem hayal tülden, istersem her şeyden şu anda tarlatan yapabilirim. Neden? Benim kalıbım var. Pekala, bunu buraya bırakıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da buraya bırakıyorum. Lastiğim orada. Bu de şöyle tarlatan telim de var. Her şeyi hazırladık biz. Bunu beraberce uygulayacağız. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Şimdi size soruyorum. Nasıl? Hayal kırıklığına mı uğradınız? Yoksa beklentinizin üstünde gerçekten istediğimiz bu deyip de mutlu mu oldunuz? Bunu duymak istiyorum. Gerçekten duymak istiyorum. Zaten bir öğretmen olarak da ne ister ki başka birisi? Yani bir öğretmen ne ister? Evet, bilgiyi sağlıklı verebildim mi? Pratikliğim nasıl? Mantıklı çözebiliyor muyum? Veya mantıklı anlatabiliyor muyum? İlk anlatımımda hemen beyin alıyor mu bunu? Başarabiliyor muyum sunumu? Veya burada her şeyi, aklınıza gelecek her şey hepsi sizin için hazırlandı. Bunları başarabildim mi? Bunun cevabını sizden bekliyorum. Yorumlara yazın lütfen. Gerçekten bunları duymak istiyorum. Ve inşallah yeni bir günde, bugün yani doyamadım. Yeni bir günde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir günde tekrardan heyecanla, pozitif enerjiyle bakalım şu tarlatanı nasıl uygulayacağız. Kalıbımız burada, rüya gibi. Bakın, rüya gibi kalıbımız burada. Tarlatanı burada hazır kalıbı. İşte tarlatan ayağa kalkacak. Sonra onun üstüne plakaşe eteği nasıl oturacak? Onların hepsini göreceğiz. Yarım daire, çeyrek daire, tam daire ve uzantılı dairelerin mantığını belki de bu iş sistemde göreceğiz. Ve hayatımız baştan aşağı değişecek. Kendinize iyi bakın. Asla yorumları ihmal etmeyin. Unutmayın ki bu yolda ben tek başıma değilim. Ben başarabilmem için sizin başarmanız gerekiyor. Gerçekten bunu çok istiyorum. Siz başarırsanız ben başarılı olacağım. İnandığımız kadar, hayallerimiz kadar büyüyüz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir günde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.